Hürrem Sultan o gece Nesrin'e bir haber verdi. Nesrin bu haberi hiç kimseye taşımadı. Kapının önünde durdu. Sağda kardeşinin beklediği yol vardı. Solda haberi ulaştırması gereken kapı. Nesrin sağa yürümedi. Sola da yürümedi. Olduğu yerde öylece bekledi. Nesrin 15 yıldır bu sarayda hizmet ediyordu. Kimse ondan şüphelenmemişti. Çünkü Nesrin hiçbir şey istemedi, hiçbir şey sormadı, hiçbir zaman kendi adına konuşmadı. Hürrem, Şehzade Mustafa'yı zayıflatacak bir haberi ona emanet etti. "Doğru kişiye ulaştır," dedi. "Kimseye söylemeden." Nesrin başını eğdi ama haberi dinlerken elleri titredi. Çünkü doğru kişi kendi kardeşinin efendisiydi ve o haber kardeşinin canını yakacak bir haberdi. Peki Nesrin o gece hangi sadakati seçti? Yıllardır hizmet ettiği kadına mı, yoksa kendi kanına mı? Eğer bu gece sana da bir sadakat hikayesi eşlik edecekse, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Şimdi 3 gün öncesine, her şeyin başladığı sabaha dönüyoruz. Bu geceyi bana nereden dinlediğini merak ediyorum. Hangi şehirdesin? Hangi ülkedesin? Saat kaç ve şu an ne yapıyorsun? Yorumlara yazabilirsin. Ben hikayeye devam ederken sen de bana eşlik etmiş olursun. Nesrin'i her zaman aynı hizmetle çağırırdı. O sabah çağırmadı. Kapıda duran genç kafadi, Hürrem Sultan'ın en yakınındaki nöbetçi kadındı. "Seni istiyor," dedi, başka hiçbir şey eklemeden. Nesrin elindeki bezi bıraktı, ellerini önlüğüne sildi ve arkasına bakmadan yürüdü. Bileğindeki sade bakır bilezik, elini her salladığında hafifçe ses çıkarıyordu. Saraya ait olmayan, sarayda kimsenin sormadığı tek şeydi üzerinde. 15 yıldır bu sarayda hizmet ediyordu. 15 yıl boyunca hiç kimse onu bu saatte, bu şekilde çağırmamıştı. Nesrin'in sarayda bir adı vardı ama kimse bu adı yüksek sesle söylemezdi. Görmeyen kadın. Bir keresinde 3 yıl önce bir kalfanın odasında olmaması gereken bir mektup bulmuştu. Kimseye söylememişti. Mektubu olduğu yere bırakmış, kapıyı arkasından kapatmıştı. O günden sonra Hürrem ona başka gözle bakmaya başlamıştı. Nesrin bunun bir ödül olduğunu düşünmüştü. Bu sabah koridoru geçerken ilk kez bunun bir ödül değil, bir işaretleme olabileceğini düşündü. Koridor her zamanki gibi loştu. Duvarlardaki kandiller daha yeni yakılmıştı ve is kokusu henüz dağılmamıştı. Ama Nesrin bugün duvarların daha dar olduğunu hissetti. Adımlarını sıklaştırdı, sonra kendini yakaladı ve yavaşladı. Telaş göstermek bir hizmetlinin yapabileceği en tehlikeli şeydi. Yürürken harem koridorunun her köşesini alışkanlıkla gözden geçirdi. Sol taraftaki oda kumaş deposuydu. Her sabah oradan geçer, kapının hafif gıcırtısını duyardı. O sabah kapı sessizdi, biri onu yağlamıştı ya da hiç açılmamıştı. Sağdaki niş her zaman bir kandil taşırdı. O sabah kandil yoktu. Küçük değişiklikler ama Nesrin'in 15 yılda öğrendiği bir şey vardı. Sarayda hiçbir küçük değişiklik tesadüf değildi. Bir grup genç cariye ellerinde çamaşır sepetleriyle önünden geçti, kahkahalarını bastırarak. Nesrin onlara bakmadı ama seslerindeki rahatlığı fark etti. Kendi içindeki gerginlikle tam bir tezat oluşturuyordu. Onlar için bu sıradan bir sabahtı. Nesrin için değildi. Uzaktan mutfağın yönünden tarçın ve kızarmış ekmek kokusu geldi. Sabah kahvaltısı hazırlanıyordu. Bu tanıdık koku normalde Nesrin'i rahatlatırdı ama bu saç midesi bulanıyormuş gibi hissetti. Açlıktan değil, gerginlikten. Hürrem Sultan'ın kapısına vardığında içeride her zamanki kalabalık yoktu. Ne divan katibi, ne harem ağası, ne de günlük işleri gören diğer kalfalar. Yalnızca Hürrem pencerenin önünde, sırtı kapıya dönük duruyordu. Dışarıdan süzülen ışık omzunun üzerinden düşüyor, yüzünü değil sadece elini aydınlatıyordu. O el pencere pervazında hafifçe kapanıp açılıyordu. "Kapat," dedi Hürrem arkasını dönmeden. "İçeriden." Nesrin kapıyı kapattı. Sürgürüyü çekti. 15 yıldır bu odaya yüzlerce kez girmişti. Ama sürgüyü kendi eliyle çekmesi ilk kez oluyordu. Hürrem döndü. Yüzünde ne öfke ne telaş vardı.
Sadece bir ölçülülük. Nesrin'in daha önce hiç görmediği kadar keskin bir ölçülülük. "Bu gece kimseye görünmeden gel," dedi. "Yalnız." "Hangi saatte sultanım?" Nesrin'in sesi kendi kulağına bile fazla düz geldi. "Ben haber salarım." Hürrem'in bakışı bir an Nesrin'in yüzünde durdu. Sonra tekrar pencereye kaydı. "Sen sadece hazır ol." Nesrin başını eğdi. Başka bir şey sormadı. Çünkü Hürrem cevap istemiyordu. Ama içinde 15 yıldır hiç sormadığı bir soru ilk kez belirdi. "Neden ben?" Bu soru göğsünde küçük bir taş gibi yerleşti. Ağırlığını hemen hissettirmese de orada olduğunu bilinçli olarak fark ettirerek. Dışarıda bir kapı çarptı, uzak bir koridorda. Hürrem'in gözleri bir an o sese kaydı. Sonra Pirepar'a döndü. Hiçbir şey söylemedi. Söylemesine gerek yoktu. Nesrin zaten anlamıştı. Bu davet bir onur değildi. Bir sınavın başlangıcıydı. Odanı harken elini kapı koluna götürdü. Sonra durdu. Sürgüyü kendisi açacaktı. Kendisi kapayacaktı. Bu odaya girip çıkan izler bile bu gece başka bir anlam taşıyordu. Koriksu çıktığında nöbetçi kadın hala oradaydı ama artık okmuyordu. Nesrin bunu da not etti. Görevmemek bugüne kadar onun edivenir haliydi. Bu sabah ilk kez bu güvenin de bir bedeli olabileceğini düşündü. Günlük işlerine dönerken Nesrin kendini olabildiğince sıradan göstermeye çalıştı. Kilerdeki hesapları kontrol etti, bir kumaş sandığını düzenledi, genç bir cariyeye örgü işini nasıl düzelteceğini gösterdi. Eller meşgulken zihin bazen sakinleşirdi ama bu sabah öyle olmadı. Her hareketinin altında Hürrem'in son cümlesi yankılanıyordu. "Bu gece kimseye görünmeden gel. Yalnız." Öğleye doğru avludan geçerken gökyüzüne baktı. Bulutlar ağardı, yağmur gelecek gibiydi. Nesrin bu ayrıntıyı bile o gün için bir işaret gibi okudu. Sanki hava bile gelmekte olan bir şeyi biliyormuş gibi. Öğle yemeğinde diğer hizmetlilerle aynı sofraya oturdu her zamanki gibi. Kimse ona farklı davranmadı. Kimse bir şeyin değiştiğini fark etmedi. Bu Nesrin'e garip bir teselli verdi. Dünyanın geri kalanı için bu hala sıradan bir gündü. Sadece kendisi biliyordu ki bugünün akşamı hayatının gidişatını değiştirebilecek bir eşiğe taşıyordu onu. Gece geldiğinde saray başka bir sarayı andırıyordu. Gündüzün kalabalığı çekilmiş, yerini nöbetçilerin ağır adımları ve uzaktan gelen tek tük ışıklar almıştı. Nesrin kimseye görünmeden yürümenin ne demek olduğunu 15 yılda öğrenmişti. Yürümemek. Duvarların gölgesine yapışmak, bir hizmetlinin geçtiği rotayı değil, geçmediği rotayı bilmek. Hava gündüzün sıcaklığından arta kalan hafif bir ılıklık taşıyordu. Ama gece ilerledikçe bu ılıklık da çekiliyor, yerini serin bir rüzgara bırakıyordu. Nesrin ince şalını sıkıca sardı omuzlarına. Hem soğuktan hem de içindeki tedirginlikten korunmak ister gibi. Hürrem'in özel odasına bu kez arka koridordan girdi. İçeride yalnızca bir kandil yanıyordu. Işığı masanın üstüne değil, Hürrem'in ellerine düşüyordu. "Otur," dedi Hürrem. Nesrin oturmadı. Bir hizmetli otururken buyurulmadıkça oturmazdı. Hürrem bunu fark etti. Hafifçe başını salladı. Sanki bunu da bir cevap olarak kaydetmiş gibi. "Şehzade Mustafa ile ilgili bir haber var," dedi Hürrem. Sesi düzdü ama her kelimeyi tek tek yerleştirir gibi konuşuyordu. Doğru olduğu kanıtlanmış bir haber. Bu haber doğru kişiye ulaşırsa bazı dengeler değişecek. "Kimin eline sultanım?" Hürrem bir isim söyledi. Nesrin ismi tanıdı. Padişahın divanına yakın, sessiz ama etkili bir adamdı. Adı geçtiğinde Nesrin'in içi bir an boşaldı, sonra hemen doldu. Çünkü bu adam kimin sofrasında oturuyordu biliyordu. Nesrin bu adamı bir kez uzaktan bir törende görmüştü. Sessiz duran, konuşmadan önce uzun uzun düşünen bir adamdı. Sarayda böyle adamlar çoğu zaman en tehlikeli olanlardı. Çünkü sözleri seyrek ama ağırdı. Bu adama ulaşan bir haber kolay kolay unutulmaz, kolay kolay etkisiz kalmazdı. "Bu haberi ona sen götüreceksin," dedi Hürrem. Kimseye söylemeden, yazılı değil, sözlü. 3 cümle, ne fazla ne eksik. Cümleleri tekrarladı, ağır ağır.
Nesrin'in ezberlemesini bekler gibi. Anladın mı? Anladım sultanım. Hürrem'in eli bir an masanın üzerinde durdu, sonra kandili biraz kendine çekti. Yüzü artık daha net görünüyordu. Bu haberi taşımak seni tehlikeye atmaz, dedi. Ama taşımaman beni tehlikeye atar. Nesrin bu cümleyi içinde 2 kez tekrarladı. İlk kez Hürrem ona bir görev değil, bir sorumluluk yüklemişti. Sonucundan kendisinin de sorumlu olacağı bir sorumluluk. "Bir şey soracağım," dedi Nesrin. Sesi kendi kulağına ihtiyatlı geldi. "Bu haber kime karşı?" Hürrem'in gözleri kısıldı. Cevap vermeden önce uzun bir an bekledi. O an içinde Nesrin'in sorusunu tartıyor gibiydi. "Sana ait olmayan bir soru," dedi sonunda. Ama sesinde kızgınlık yoktu. Yalnızca bir sınır çizgisi vardı. "Sen yalnızca doğru kişiye ulaştır. Kimseye söylemeden." "Peki bu haber doğruysa," dedi Nesrin cesaretini toplayarak. "Neden yazılı değil? Neden sözlü olmak zorunda?" Bu soru Hürrem'in yüzünde ilk kez küçük bir değişikliğe yol açtı. Belki şaşkınlık, belki takdir. "Çünkü yazı kalır," dedi Hürrem. "Söz uçar ve bazen bir sözün gücü tam da uçup gitmesinde saklıdır. Kimse kanıt gösteremez, kimse geri çeviremez. Sadece duyan kişinin zihninde kalır. Bir tohum gibi." Nesrin bu açıklamayı dinlerken verilen görevin karmaşıklığını daha da derinden hissetti. Bu sadece bir haber taşımak değildi. Bir sözün doğru kulağa, doğru zamanda, doğru ağırlıkla ulaşmasını sağlamaktı. Nesrin başını eğdi. Elleri önlüğünün kenarını kavramıştı, kendi haberi olmadan. Bırakmadı. Odanın sessizliğinde yalnızca kandilin cızırtısı ve ikisinin nefesleri duyuluyordu. Bu sessizlik Nesrin'e verdiği sözün ağırlığını bir kez daha hatırlattı. Hürrem ayağa kalktı, pencereye yürüdü. Konuşma bitmişti. Ama Nesrin çıkmadan önce bir cümle daha geldi. Arkasını dönmeden söylenmiş bir cümle. "Kimseye söylemeden," dedi Hürrem tekrar. "En yakınına bile." Nesrin'in nefesi kesildi. Bu herkese söylenebilecek genel bir uyarıydı. Hürrem'in ağzından çıkan her cümle gibi. Ama Nesrin o gece odadan çıkarken kendi zihninde bu cümlenin tek bir yüzü olduğunu biliyordu. Koridora çıktığında gece daha da derinleşmişti. Nesrin kendi odasına dönmeden önce bir an sarayın en yüksek penceresinden dışarı baktı. Şehrin ışıkları uzakta küçük ve titrek görünüyordu. Bir yerlerde o ışıklardan birinin altında kardeşi de belki uyuyordu. Habersiz, hiçbir şeyden şüphelenmeden. Nesrin 3 cümleyi bir kez daha içinden geçirdi. Ezberlemek için değil, artık ezberlemişti. Sadece taşıdığı şeyin ağırlığını bir kez daha hissetmek için. Bazı sözler söylenmeden önce bile söyleyeni değiştirirdi. Nesrin o gece bunun ne demek olduğunu ilk kez gerçekten anladı. Sabah avluya çıktığında Nesrin kendini hafif buldu. Neredeyse rahat. Gece boyunca döndürdüğü düşünce basitti. Hürrem ona güveniyordu. 15 yıllık sessizliğin karşılığı buydu. Bu bir tehlike değil, bir ödüldü. Ödülün ağırlığı sadece daha büyüktü. Hepsi bu. Sabahın serin havası yüzüne değdiğinde geceki tedirginliğin büyük kısmı dağılmıştı. Avlunun taşları çiğli hafifçe ıslanmıştı. Güneş henüz tam yükselmemişti. Gökyüzü soft bir pembe turuncu tonundaydı. Bu düşünceyle kendini rahatlatırken avlunun öbür ucundan bir ses geldi. "Bu sabah erken kalkmışsın." Sabiha'ydı. Hürrem'in hizmetinde başka bir kafa, Nesrin'den birkaç yaş küçük ama sarayda geçirdiği yılları telafi eden bir dikkatle bakardı insanlara. Elinde bir tepsi vardı, gitmesi gereken bir yöne gitmiyordu. "Uyku tutmadı," dedi Nesrin, sesini olabildiğince düz tutarak. "Hiç tutmaz mı senin?" Sabiha'nın gülümsemesi kibar görünüyordu ama gözleri gülmüyordu. "Sultanımın seni dün gece çağırdığını duydum. Yanlış mı duydum?" Nesrin'in eli bileğindeki bileziğe gitti. Sonra kendini durdurdu. "Günlük bir iş içindi." "Öyle mi?" Sabiha başını hafifçe eğdi, tepsisini diğer koluna aldı. "Günlük işler için kimse nöbetçiyi değiştirmez." Nesrin cevap vermedi. Sabiha da beklemedi. Kısa bir baş eğmeyle geçip gitti ama giderken bir kez daha döndü.
Nesrin'in yüzüne değil, bileğine baktı. Sabiha, Nesrin'den 3 yıl sonra sarayın hizmetine girmişti. Ama bu 3 yıllık farkı hiç unutmamış gibi davranırdı. Her fırsatta kıdemine rağmen kendisinin daha fazla fark edildiğini göstermeye çalışırdı. Nesrin bu rekabeti yıllardır bilirdi ama hiç önemsememişti. Onun için önemli olan görünmeden işini yapmaktı. Sabiha'nın peşinde koştuğu görünürlük değil. Bugün ilk kez bu fark önemli hale gelmişti. Çünkü görünürlük peşindeki bir kadın, başkalarının gizlediği şeyleri bulmakta da hevesli olurdu. Nesrin o bakışı görmezden gelmeye çalıştı. Ama içinde bir şey kaydı. Hafifçe, fark edilmeyecek kadar küçük ama gerçek bir kayma. 15 yıldır kimse ona bu kadar dikkatle bakmamıştı. Şimdi bir kişi bakıyordu ve bu kişi bir şey arıyordu. O gün ilerleyen saatlerde Nesrin, kardeşine bir haber göndermeyi düşündü. Sadece bir selam, bir işaret, İlyas'ın onu merak etmemesi için. Elini kalemine götürdü, kağıdı önüne çekti. Sonra durdu. Eğer Hürrem'in sözü doğruysa, eğer gerçekten kimseye söylenmemesi gerekiyorsa, bir selam bile fazla olurdu. Nesrin kağıdı geri katladı, kalemi bıraktı. Kimseye haber göndermeyecekti. Ne bir selam, ne bir işaret. Sessizlik bu sefer bir alışkanlık değil, bir karardı. Kendi kendine verdiği bu ilk karar ona hem güç hem yalnızlık hissettirdi. Öğleden sonrasının geri kalanında Nesrin işlerini her zamankinden daha dikkatli yaptı. Sanki her hareketi ölçülüyormuş gibi. Bir kumaş sepetini taşırken bir hizmetliyle çarpıştı. Kısa bir özür diledi, yoluna devam etti. Sıradan bir kaza ama Nesrin bu kazanın bile onu biraz sarstığını fark etti. Sinirleri gerginleşmişti. Her küçük şey artık daha büyük görünüyordu. Akşam olduğunda kağıdı ve kalemi çekmeceye kaldırdı, kilitledi. Bu küçük hareket kendine verdiği sözün bir teyidiydi. Kilit sadece kağıda değil, kendi kararlılığına da bir güvenceydi. Öğleden sonra saray günlerdir alışık olmadığı bir hareketlilikle doldu. Nesrin harem bahçesinin kenarındaki çamaşırlıkta işini bitirirken içi hizmetinin fısıltısını duydu. Güneş tepedeydi. Kumaşların üzerine sert bir ışık düşürüyordu ve Nesrin'in alnında ince bir ter tabakası oluşmuştu. Hem sıcaktan hem de içindeki gerilimden. "Sefer için hazırlık başlamış," dedi biri. "Ne seferi?" "Padişahın kendisi, Şark'a. Divan bu hafta toplanacakmış. Kimin nereye gideceği orada belli olacak." Nesrin ellerini durdurdu. Islak kumaşın soğukluğu parmaklarına işledi. Ama onu fark etmedi bile. Sefer demek, şehzadelerin konumlarının yeniden çizilmesi demekti. Kim öne çıkacak, kim geride bırakılacak, bu seferle netleşecekti. İki hizmetli Nesrin'in orada olduğunu fark etmeden konuşmaya devam etti. "Duyduğuma göre bu sefer büyük olacak. Padişahın kendisi gidiyorsa önemli bir şey demektir." "Şehzadelerden kim gidecek dersin?" "Kim bilir ama birinin öne çıkması, ötekinin geride kalması demek. Hep böyle olur." Bu son cümle Nesrin'in kulağında asılı kaldı. Hep böyle olur. Biri kazanır, biri kaybeder. Sarayın en eski, en değişmez kuralı buydu. Ve elindeki haber tam da bu netleşmeyi etkileyecek bir haberdi. Zaman artık soyut değildi. Bir divan günü vardı, bir tarih vardı. Ve o tarihten önce bu haber ya taşınacaktı ya taşınmayacaktı. Akşama doğru bahçede yalnız yürürken Nesrin kendine sorması gereken soruyu ilk kez açıkça sordu. "Bu haberi taşımazsam ne olur?" Cevap basitti ve ağırdı aynı anda. Taşımazsa Hürrem'in güvenini kaybederdi. 15 yılda inşa ettiği her şeyi, belki daha fazlasını. Ama taşırsa kardeşinin efendisine karşı elini kullanmış olurdu. İlyas'ın sofrasında oturduğu adamı zayıflatacak bir bilgiyi kendi eliyle, kardeşinin haberi bile olmadan. Nesrin bileziğe dokundu. Soğuktu, akşamın soğuduğu havasında. 15 yıl boyunca bu bilezik ona hiçbir şey hatırlatmamıştı. Sadece taşınan bir eşyaydı. Şimdi her dokunuşta bir isim çağırıyordu. Kolay bir çıkış yoktu. Ne sağa ne sola. Ne haberi taşımak ne taşımamak temiz bir yol değildi. Nesrin bunu artık biliyordu ve bu bilgiyle birlikte yürüdü sarayın loş koridorlarına doğru. Kararını henüz vermeden ama artık kararsız da kalamayacağını bilerek. Yürürken çamaşırlığın önünden bir kez daha geçti. Islak kumaşların asılı olduğu ipleri gördü. Rüzgarda hafifçe sallanıyorlardı.
Bu sıradan görüntü bir anlığına onu sakinleştirdi. Hayat, büyük kararların gölgesinde bile kendi küçük ritmini sürdürüyordu. Belki de, diye düşündü Nesrin, kendi kararı da bu büyük sarayın içinde sonunda bu kadar küçük bir ayrıntı olarak kalacaktı. Kimsenin fark etmediği bir kumaş kıvrımı gibi. Ama bunun doğru olmadığını içinde bir yerde zaten biliyordu. Bazı kararlar ne kadar küçük ve görünmez olursa olsun büyük tarihlerin akışını değiştirebilirdi. Sarayın kendisi aslında sayısız böyle küçük kararın üst üste birikmesinden oluşmuştu. Uzaktan avlunun öbür ucundan bir davul sesi geldi. Sefer hazırlığının ilk işaretiydi. Nesrin durdu, sesi dinledi ve içinde bir şeyin, geri dönüşü olmayan bir şeyin başladığını hissetti. Gökyüzü o an kurşuni bir renge bürünmüştü. Yağmurun ilk damlaları düşmeden önceki o ağır bekleyiş haliyle. Eğer Nesrin'in kararı seni de düşündürdüyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Şimdi devam ediyoruz. İzin günü ayda bir gelirdi ve Nesrin bu günü hep aynı şekilde geçirirdi. Şehrin kenarındaki küçük bir kervansaray avlusunda İlyas'ı beklerdi. Bu buluşma ayın en değerli günüydü onun için. Sarayın kurallarından, sessizliğinden uzak, sadece kendisi ve kardeşi olabildiği tek an. O gün beklemesi her zamankinden uzun sürdü. Nesrin, avlunun köşesindeki taşa oturmuş, elindeki bileziği çeviriyordu. Düşünmeden, sadece parmaklarının alışkanlığıyla. İlyas geldiğinde toz içindeydi. Atından daha yeni inmiş gibi görünüyordu. Kız kardeşini görünce yüzü değişti. Gerginlik yerine geçici bir rahatlamaya bıraktı. "Geç kaldım," dedi yanına otururken. "Kampta iş bitmiyor." "Hangi kamp?" Nesrin bunu bilerek sordu. Cevabı zaten bildiği halde. İlyas bir an duraksadı. "Şehzademizin kampı," dedi sonra, sesini alçaltarak. Sanki avluda başka biri varmış gibi. "Orada iyi davranıyorlar, şikayetim yok." Nesrin başını salladı. Yıllardır aynı cümleleri duyuyordu. İyi davranıyorlar, şikayetim yok. Ama İlyas'ın gözlerindeki yorgunluk başka bir şey anlatıyordu. "Sen nasılsın?" diye sordu İlyas, kız kardeşinin bileğindeki bileziğe bakarak. Kendi bileğindeki eşiyle aynı yerde duruyordu, aynı sadelikte. "Hala takıyorsun." "Sen de takıyorsun." İkisi de gülümsedi, kısa ve gerçek bir gülümseme. Bu, anne ve babalarından kalan tek şeydi. İkisi de bunu biliyordu ama hiçbiri bunu yüksek sesle söylemezdi. Kervansarayın avlusunda ikisinin dışında birkaç kişi daha vardı. Yorgun bir tüccar, atını sulayan bir seyiz, köşede oturan yaşlı bir kadın. Kimse onlara dikkat etmiyordu. Bu ayda bir buluşmalarının en değerli tarafıydı. Burada kısa bir süreliğine ne bir sarayın hizmetlisi ne bir kampın uşağıydılar. Sadece iki kardeştiler. İlyas cebinden küçük bir şey çıkardı, kız kardeşine uzattı. Kurutulmuş birkaç kayısı, bir bez parçasına sarılı. "Kamp yakınındaki bahçeden," dedi hafifçe gülümseyerek. "Sana getirdim." Nesrin bu küçük hediyeyi aldı, elinde tuttu, gözleri hafifçe nemlendi. Böylesine küçük bir jest, böylesine büyük bir anlam taşıyabiliyordu. "Sarayda bir şey mi oldu?" diye sordu İlyas, kız kardeşinin sessizliğini fark ederek. "Yüzün farklı." Nesrin bir an cevap vermedi. İçinden geçen her şeyi anlatmak istedi. Hürrem'in çağrısını, verdiği görevi, kardeşinin efendisine karşı taşıması istenen haberi. Ama sözler boğazında kaldı. "Yorgunum sadece," dedi. İlyas ona inanmadı. Bu belliydi ama üstelemedi. Sarayda çalışan bir kız kardeşin bazı şeyleri anlatamayacağını biliyordu. Kendisi de kampta olan her şeyi anlatmıyordu. Bir süre ikisi de sessiz kaldı. Avlunun sesini dinlediler. Bir atın toynak sesi, uzaktan bir satıcının bağırışı, rüzgarın ağaç yapraklarını hışırdatması. Bu sessizlik ağır değildi. İki kardeşin birbirlerinin varlığında bulduğu, kelimelere ihtiyaç duymayan bir rahatlıktı. "Hatırlıyor musun?" dedi İlyas sonunda. "Annemizin bize anlattığı hikayeyi. İki kuşun fırtınada birbirini bulamadığı ama aynı yıldızı izleyerek sonunda buluştuğu hikayeyi." "Hatırlıyorum." Nesrin gülümsedi. Hüzünlü bir gülümseme. "Sen hep o hikayeyi sıkıcı bulurdun." "Şimdi bulmuyorum." İlyas kız kardeşinin gözlerine baktı. "Şimdi anlıyorum ne demek istediğini."
Ayrılırken İlyas, kız kardeşinin elini kısa bir an tuttu. "Kendine dikkat et," dedi. "Ne olursa olsun." Nesrin saraya dönerken bu son cümleyi tekrar tekrar düşündü. Ne olursa olsun. İlyas bunu her ayrılışta söylerdi. Sıradan bir vedaydı. Ama bu kez Nesrin'e kardeşinin bir şeyler sezdiği hissini verdi. Belki de sadece kendi suçluluğuydu bu, dışarıya yansıyan bir gölge. Saraya girerken elini bileziğe götürdü, sıkıca kavradı. Kardeşi artık ona sadece bir hatıra değildi. Şimdi bir yüzü, bir kampı, bir tehlikesi vardı. Ve Nesrin taşıdığı yükün artık 2 katına çıktığını biliyordu. Odasına vardığında kayısıları küçük bir kutuya koydu, yastığının altına sakladı. Anlamsız bir hareketti belki ama Nesrin için bu kutunun içinde kardeşinin ona verdiği güvenin bir parçası duruyordu. Her gece uyumadan önce kutuyu bir kez açıp bakmayı alışkanlık haline getirecekti önümüzdeki günlerde. Bu küçük ritüel ona zor anlarında bile ait olduğu bir yer olduğunu hatırlatacaktı. Ertesi akşam Hürrem onu tekrar çağırdı. Ama bu kez sesi farklıydı. Emir değil, davetti. "Otur," dedi yine. Ve bu kez Nesrin oturdu. Çünkü Hürrem'in eliyle işaret ettiği yer bir tabure değil, kendi sedirinin kenarıydı. Nesrin'in kalbi hızlandı. Bu yakınlık alışık olmadığı bir şeydi. Sedirin ipek örtüsü oturduğunda tenine yumuşak geldi. Nesrin bu konforun bile bu odada bir anlam taşıdığını hissetti. Oda her zamanki gibi sıcak bir kandil kokusuyla doluydu. Duvarlardaki gölgeler alevin titremesiyle hafifçe dans ediyordu. Hürrem uzun süre konuşmadı. Elindeki bir kumaşı katlıyor, açıyor, tekrar katlıyordu, dalgın bir hareketle. Sonra beklenmedik bir şekilde kendi geçmişinden bir şey anlattı. Çok gençken saraya ilk geldiğinde kimsenin adını doğru telaffuz edemediğini, günlerce sessiz kaldığını. "Sen de öyle miydin?" diye sordu Hürrem, gözlerini kumaştan kaldırmadan. "Ben saraya doğdum sayılır sultanım. Annem burada hizmet ederdi." "O zaman hiç bilmiyorsun," dedi Hürrem hafif bir gülümsemeyle. "Bir yere sonradan ait olmanın nasıl bir şey olduğunu." Bu cümle Nesrin'i şaşırttı. Hürrem'in ona bunu neden anlattığını bilmiyordu. Ama bir an için karşısında bir sultan değil, yorgun bir kadın oturuyordu. "Sarayda herkes beni hep bir şey sanmıştır," diye devam etti Hürrem sesi alçalarak. "Kimi zaman şanslı bir cariye, kimi zaman hesaplı bir kadın, kimi zaman tehlikeli bir düşman. Hiç kimse sormadı gerçekten kim olduğumu. Belki sormak istemediler, cevabı işlerine gelmezdi." Nesrin bu itirafın karşısında ne diyeceğini bilemedi. Sadece dinledi. Hürrem'in sesindeki, nadiren duyduğu bir yorgunluğu fark ederek. "Sen de öyle olacaksın," dedi Hürrem, gözlerini tekrar kumaşa çevirerek. Sarayda uzun süre kalan herkes, sonunda başkalarının onun hakkında kurduğu hikayeye dönüşür. Gerçek olan çoğu zaman kimsenin umrunda olmaz. "Yorgun görünüyorsun," dedi Hürrem sonra, tonu değişerek. Bu kez sesinde başka bir şey vardı. Nesrin tam olarak adlandıramadığı bir şey. Şefkat mi, dikkat mi, yoksa ikisi birden mi? "İyiyim sultanım." Hürrem başını salladı ama gözleri Nesrin'in yüzünde biraz fazla uzun kaldı. Sonra elini uzattı ve Nesrin'in omzuna çok kısa bir an için dokundu. "Sana güveniyorum," dedi. "Bunu biliyorsun değil mi?" Nesrin'in boğazı düğümlendi. "Biliyorum sultanım. Güven kolay verilmez," diye devam etti Hürrem, eli hala omzundayken. "Ve bir kez verildiğinde geri alınması daha da zordur. Bunu unutma." Bu son cümle Nesrin'in içinde 2 farklı şekilde yankılandı. Biri, bir kadının başka bir kadına söylediği sıcak bir söz olarak, diğeri gizli bir uyarı olarak. Nesrin odadan çıkarken hangisinin doğru olduğunu bilemedi. Belki ikisi de doğruydu. Belki Hürrem'in kendisi bile bu ikisini birbirinden ayıramıyordu. Koridorda yürürken Nesrin, Hürrem'in sözlerini tekrar tekrar düşündü. Sarayda uzun süre kalan herkes, başkalarının onun hakkında kurduğu hikayeye dönüşür. Kendi hikayesinin ne olduğunu merak etti. Görmeyen kadın mı, yoksa artık başka bir şey mi? Belki, düşündü, bu gece Hürrem'in odasında o hikaye sessizce değişmeye başlamıştı bile. Odasına döndüğünde aynaya baktı, uzun uzun. Yüzü aynıydı, 15 yıldır tanıdığı yüz. Ama gözlerinde artık yeni bir soru vardı.
Bu güven gerçek bir bağ mıydı yoksa sadece işine yarayan bir araç mıydı Hürrem için? Nesrin bu soruyu cevaplayamadan mumu söndürdü ve karanlıkta uzun süre uyanık kaldı. 3 gün sonra Hürrem onu bir kez daha çağırdı. Bu sefer oda daha karanlıktı. Kandiller yarı sönmüştü ve Hürrem'in sesi ilk günkü kadar keskindi. "Vaktin daraldı," dedi dolambaçsız. "Yarın bu vakte kadar haber ulaşmış olmalı." Nesrin başını eğdi. "Ulaştırırım sultanım." "Biliyorum." Hürrem'in gözleri bir an tencereye kaydı, sonra geri döndü. "Bunun için seni seçtim." Odadan çıkarken Nesrin, koridorun sonunda beklenmedik bir hareketlilik gördü. İki muhafız hızlı adımlarla geçiyor, aralarında alçak sesle konuşuyorlardı. Nesrin duvara yaklaştı. Duymamış gibi yaptı ama kelimeleri kaçırmadı. "Mahidevran Sultan'ın adamları bu sabah divana gitmiş," dedi biri. "Bir şey istemişler ama kimse ne olduğunu söylemiyor." "Tuhaf değil mi? Hiç bu kadar erken hareket etmezlerdi." Muhafızlar geçip gittiler. Nesrin olduğu yerde kaldı. Kalbi hızlanmıştı. Mahidevran'ın hareketlenmesi tesadüf olamazdı. Bu, Mustafa'nın kampındaki gerginliğin sarayın içine de sızdığı anlamına geliyordu. Belki de İlyas'ın anlattığı huzursuzluk bununla ilgiliydi. Belki de elindeki haber bu hareketliliğin bir parçasıydı. Henüz teslim edilmemiş bir parçası. Nesrin, sarayın ana avlusuna çıktığında güneş alçalmaya başlamıştı. Işık taşların üzerinde uzun gölgeler bırakıyordu. Bir an durdu. Gölgelerin arasında kendi gölgesini seçemedi. Avlunun kenarında bir grup hizmetli, akşam sofrası için masaları hazırlıyordu. Nesrin onları izledi. Ellerinin nasıl da kararlı ve amaçlı hareket ettiğini gördü. Her biri ne yapması gerektiğini biliyordu, hiç tereddüt etmeden. Nesrin bir an onların yerinde olmayı diledi. Bu kadar basit, bu kadar net bir görev, kendi taşıdığı yükün yanında neredeyse bir lütuf gibi görünüyordu. Uzakta saray camisinin minaresinden akşam ezanı yükseldi. Nesrin sesi dinlerken kendi kendine bir söz verdi. Her ne karar verirse versin, bunu korkuyla değil, en azından bir netlikle verecekti. Yarına kadar. Hürrem'in sözü kulaklarında çınlıyordu. Yarına kadar bir yönde ya da diğerinde bir karar vermiş olacaktı. Ertelemenin artık bir sonu vardı. Odasına döndüğünde bileziği çıkardı, avucunda tuttu, sonra tekrar taktı. Kararını hala vermemişti ama biliyordu ki yarın bu vakitten önce bir şekilde vermiş olacaktı. Zaman ondan bunu istiyordu. Onun hazır olup olmadığını sormadan. O gece uyku tutmadı. Yatağında dönük durdu, gözlerini tavana dikti. Zihninde her iki yolu da tekrar tekrar yaşadı. Bir yanda Hürrem'in yüzü, güvenle ona bakan yüzü. Sonra o güvenin kırıldığını gördüğünde alacağı ifadeyi hayal etti. Öte yanda İlyas'ın yüzü, kız kardeşinin ihanetini öğrendiğinde takınacağı ifadeyi hayal etti. İkisi de dayanılmazdı. Gece yarısına doğru kalktı, penceresini açtı, gecenin serin havasını içine çekti. Sarayın üzerinde yıldızlar her zamanki gibi sessizce parlıyordu. Kayıtsız, uzak. Nesrin bu kayıtsızlıkta garip bir teselli buldu. Evren onun küçük dramına hiç aldırmıyordu ve bu bir şekilde yükünü hafifletiyordu. Şafak sökmeye başladığında Nesrin hala kesin bir karara varmamıştı ama içinde bir şeyin değiştiğini hissediyordu. Korku yerini yavaş yavaş bir tür kabullenmeye bırakıyordu. Ne olursa olsun bugün bir şey değişecekti. Bunu artık geciktiremezdi. Ertesi gün söylenen vakit geldiğinde Nesrin haberi ezberlemiş halde saraydan çıktı. 3 cümle, ne fazla ne eksik. Onları o kadar çok tekrarlamıştı ki artık kendi sesi gibi değil, ödünç alınmış bir sesle konuşuyordu içinden. Dış kapıya vardığında durdu. Sağda, biraz ileride şehre inen yol vardı. O yolun sonunda haberi teslim etmesi gereken adamın konağı bulunuyordu. Solda ise kısa bir patika, İlyas'ın son günlerde bahsettiği bir kervan yolunun kenarına çıkıyordu. Oradan bir haber doğru ellerle kampa ulaştırılabilirdi. Nesrin hiç kullanmamıştı bu patikayı ama varlığını biliyordu. 2 yol, 2 kapı, 2 isim. Rüzgar tozu hafifçe kaldırdı.
ayaklarının dibinde küçük girdaplar oluşturdu. Doğa bile o an kararsız görünüyordu. Nesrin kapının eşiğinde durdu. Elleri terlemişti. Bir yandan Hürrem'in sesi kulaklarındaydı. Kesin ve sabırsız. Diğer yandan İlyas'ın son sözü. Ne olursa olsun. Uzaktan bir atlı geçti, toz kaldırarak. Nesrin irkildi. Sonra tekrar sakinleşti. Kimse ona bakmıyordu. Bu, sarayın en sıradan öğleden sonralarından biriydi. Kimse bir hizmetlinin kapıda durup durmadığını fark etmezdi. Ama Nesrin kendi içinde biliyordu ki bu an sıradan değildi. Gözlerini kapadı bir an için ve annesinin sesini hayal etti. Bileziği takarken söylediği o cümleyi. Değerli olan, ikisinin de aynı yerden geldiğini bilmeniz. O zaman anlamadığı bir şey şimdi netleşiyordu. Belki de değerli olan hangi yolu seçtiği değil, hangi bağ kurduğuydu. Sağa yürüse haberi teslim edecek, Hürrem'in güvenini koruyacaktı. Ve o haber İlyas'ın efendisini zayıflatacak, belki de kampın tamamını sarsacaktı. Sola yürüse ya da hiç yürümese Hürrem'in emrini yerine getirmemiş olacaktı. Bunun bedelini bilmiyordu ama küçük olmayacağını biliyordu. Nesrin 3 cümleyi bir kez daha içinden tekrarladı. Sonra durdu. Cümleleri unutmadı ama bir daha tekrarlamadı. Sağa yürümedi, sola da yürümedi. Olduğu yerde kaldı, kapının gölgesinde. Ne bir adım ileri, ne bir adım geri. Uzun bir süre boyunca güneş biraz daha alçalana kadar. Sonunda döndü. Saraya geldiği yoldan geri yürüdü. Elinde hiçbir kağıt yoktu, hiçbir işaret yoktu. Taşıyacak hiçbir şey kalmamıştı üzerinde. Yalnızca 3 cümle. Artık kimseye söylenmeyecek 3 cümle. İçinde sessizce eriyordu. Kapıya son bir kez baktı, teslim etmediği kapıya. Sonra sırtını döndü. Karar verilmişti. Geri dönüşü yoktu. Nesrin odasına döndüğünde kapıyı kapattı. Sırtını ona yasladı ve uzun süre öylece kaldı. Bacakları titriyordu. Sanki uzun bir yol yürümüş gibi. Oysa yürüdüğü mesafe kısaydı. Sadece dış kapıdan odasına kadar. Ama taşıdığı yük herhangi bir fiziksel yolculuktan çok daha yorucuydu. İçinde 2 duygu aynı anda vardı ve birbirini yok etmiyordu. Biri derin bir suçluluk. Hürrem'in emrine karşı gelmişti. İlk kez, 15 yılda ilk kez. Diğeri garip bir rahatlama. Kardeşinin efendisine karşı elini kullanmamıştı. Kendi kanına karşı bir silah olmamıştı. Masaya oturdu. Ellerini önüne koydu, baktı. Titremiyorlardı artık. Bir daha asla diye düşündü. Bir daha asla böyle bir seçim yapmak zorunda kalmayacağım. Ama bunun bir yalan olduğunu biliyordu. Söylerken bile biliyordu. Çünkü artık bir sır taşıyordu. Ve sırlar kendi başlarına büyürlerdi, izin istemeden. Sır basitti aslında, hiç karmaşık değildi. Kardeşi Şehzade Mustafa'nın hizmetindeydi ve Nesrin, efendisinin bir emrini tam da bu yüzden yerine getirmemişti. Söylenmesi bu kadar kolay bir cümleydi. Ama Nesrin onu hiçbir zaman, hiçbir kulağa söylemeyecekti. Söylerse yalnızca kendini değil, İlyas'ı da tehlikeye atardı. Kapıyı kilitledi, bir kez daha kontrol etti. Sürgünün tam yerine oturduğundan emin oldu. Bu alışılmadık bir davranıştı onun için. 15 yıldır kapısını kilitleme ihtiyacı hiç hissetmemişti. Çünkü saklayacak hiçbir şeyi yoktu. Şimdi kilitli bir kapının ardında bile kendini tam olarak güvende hissetmiyordu. Masasının üzerindeki küçük mumu yaktı, ışığı odanın duvarlarına titrek gölgeler düşürdü. Nesrin bu gölgelerin arasında kendi gölgesinin de titrediğini fark etti. Belki mumun titremesinden, belki kendi elinin titremesinden. Pencereden dışarı baktı. Akşam çökmüştü. Saray ışıkları teker teker yanıyordu. Bir yerlerde, şehrin öbür ucunda, İlyas da belki bu akşamı geçiriyordu. Kız kardeşinin bugün ne yaptığından habersiz. Nesrin bir tas su doldurdu, yüzünü yıkadı. Soğuk suyun tenine değmesiyle biraz kendine geldi. Aynaya, küçük ve lekeli bakır aynasına baktı. Karşısında gördüğü kadın, sabahki kadından farklı görünüyordu. Aynı yüz ama gözlerinde yeni bir şey vardı. Nesrin'in tam olarak adlandıramadığı bir şey. Belki kararlılık, belki sadece yorgunluk. Nesrin bir an geçmişe gitti. Çok değil, birkaç yıl öncesine. Anne babalarının hala hayatta olduğu, 2 çocuğun aynı avluda oynadığı günlere. O günlerde hiçbiri
bir gün birinin sarayda, birinin kampta olacağını ve aralarındaki mesafenin bu kadar tehlikeli hale geleceğini bilmiyordu. O günlerde hayat basitti. Bir ekmek parçası, bir oyun, annelerinin sesi, akşam olduğunda evin sıcaklığı. Nesrin bazen o basitliği özlediğini fark ederdi. Ama bu özlemi kendine bile itiraf etmekten kaçınırdı. Çünkü o günlere dönüş yoktu ve geçmişi özlemek şimdiki hayatını daha da ağır kılıyordu. Bileziğe baktı, dokundu. Kimse bilmeyecekti, kimse bilmemeliydi. Nesrin bunu kendine tekrarladı, defalarca, uykuya dalana kadar. Ama zihninin bir köşesinde küçük ve ısrarlı bir ses ona başka bir şey söylüyordu. Sırların saklı kaldığı süre her zaman sanıldığından kısaydı. Yatağına uzandığında tavandaki çatlağı izledi. Yıllardır bildiği o tanıdık çatlağı. Kaç gece bu çatlağa bakarak uykuya dalmıştı. Hiçbir şey düşünmeden, sadece günün yorgunluğuyla. Bu gece farklıydı. Çatlak aynıydı. Ama onu izleyen kadın artık aynı değildi. Bileziklerin hikayesi basitti. Ama Nesrin onu kimseye anlatmazdı. Anneleri ölmeden birkaç ay önce bir kuyumcuya gitmiş, 2 sade bakır bilezik yaptırmıştı. Süssüz, işlemesiz, yalnızca ince bir çentikle işaretlenmiş. "Değerli olan altın değil," demişti çocuklarının bileğine takarken. "Değerli olan ikisinin de aynı yerden geldiğini bilmeniz." O günden kısa bir süre sonra hem anneleri hem babaları bir salgında ard arda kaybedilmişti. Nesrin 12 yaşındaydı, İlyas 9. Saray onları ayrı ayrı almıştı. Nesrin harem hizmetine, İlyas bir süre sonra bir şehzade kampına. Önce uşaklık için, sonra sadakatiyle küçük bir mevki için. Ayrılık gününü Nesrin hala hatırlıyordu. 2 çocuk avlunun ortasında, birbirlerinin bileğindeki bilezikleri son kez karşılaştırmıştı. "Birbirimize benzemiyoruz artık," demişti İlyas o gün. Ama bunlar hala aynı. O gün bir görevli gelip İlyas'ı almıştı, atların bağlı olduğu tarafa doğru. Nesrin, kardeşinin küçük sırtını uzaklaşırken uzun süre izlemişti. İlyas bir kez bile arkasına dönmemişti. Belki dönerse yürüyemeyeceğini biliyordu. Nesrin de arkasını dönüp kendi yoluna, harem kapısına doğru yürümüştü. Gözlerinde yaş ama sessiz. Çünkü sarayda ağlamanın bir bedeli olduğunu daha o yaşta öğrenmişti. Yıllar geçti. Nesrin büyüdü. Sarayın dilini öğrendi. Sessizliğin bir güvenlik olduğunu kavradı. İlyas da büyüdü ama onun yolu farklıydı. Bir kampın içinde, bir şehzadenin gölgesinde, kendi sessizliğini kendi şekilde inşa etti. Bilezik bu yılların içinde Nesrin için sadece bir alışkanlık haline gelmişti. Sabah takar, gece bazen çıkarır, bazen çıkarmadan uyurdu. Kimse ona ne olduğunu sormamıştı. Çünkü kimsenin ilgisini çekecek kadar gösterişli değildi. Nesrin saraya ilk geldiği yılları da hatırladı. Küçük bir kız, kimsesiz, korkmuş, tek başına harem koridorlarında yürümeyi öğrenmeye çalışan bir çocuk. O zamanlar yaşlı bir kalfa ona göz kulak olmuştu. Adını bile hatırlamadığı bir kadın. Ona sarayın kurallarını, sessizliğin değerini, görünmeden var olmanın sanatını öğretmişti. Belki de, düşündü Nesrin, herkesin hayatında böyle bir öğretmen vardı. Bir sonraki adımı atmasını sağlayan biri. Kendisi de belki bir gün genç bir hizmetliye aynı şeyi öğretecekti. İlyas'ın kampta nasıl büyüdüğünü hiç görmemişti ama hayal edebiliyordu. Küçük bir çocuk, atların arasında, askerlerin sert dilini öğrenerek yumuşaklığını, hayatta kalabilmek için yavaş yavaş bir kenara bırakarak. İkisi de kendi dünyalarında benzer bir dönüşümden geçmişlerdi. Çocukluğun masumiyetinden, sarayın ve kampın gerektirdiği sertliğe. Şimdi o gece Nesrin bileziği elinde tuttu ve ilk kez yıllar sonra gerçek ağırlığını hissetti. Bu bilezik bir hatıra değildi sadece, bir bağdı. Ve o bağ artık bir sırrın da parçasıydı. Nesrin çocukluğunun o son günkü cümlesini hatırladı. "Birbirimize benzemiyoruz artık ama bunlar hala aynı." O zaman bunu masum bir teselli olarak duymuştu. Şimdi başka bir anlamı vardı. Ne kadar farklı yollara gitseler de ikisinin kaderi hala birbirine bağlıydı. Bir bileziğin çentiği kadar ince ama kırılmaz bir iplikle. Dışarıda uzak bir yerde bir baykuş öttü.
Nesrin bileziği tekrar taktı. Bu sefer daha sıkı. Sanki gevşerse bir şey kaybedecekmiş gibi. Annesinin sesini tam olarak artık hatırlamıyordu. Yıllar bunu da almıştı ondan. Ama o son cümleyi, bileziği takarken söylediği cümleyi hiç unutmamıştı. Değerli olan, ikisinin de aynı yerden geldiğini bilmeniz. O zamanlar bu cümleyi tam anlamamıştı. Çocuk aklıyla sadece bir teselli sanmıştı. Şimdi yıllar sonra bu cümlenin bir kehanet gibi olduğunu düşündü. Sanki annesi bir gün ikisinin de bu bağa ihtiyaç duyacağını bir şekilde önceden bilmişti. Günler geçti ve hiçbir şey olmadı. Bu Nesrin'in hiç beklemediği bir şeydi. Hürrem ondan haberin akıbetini sormadı, sormaya da hiç gelmedi. Saray kendi olağan ritmine döndü. Sabah namazları, kiler hesapları, çamaşırların kurutulması, akşam sofralarının hazırlanması. Nesrin bu ritme sığınmayı öğrendi. Sabahları erken kalkıyor, günün ilk ışığında kimse uyanmadan sarayın sessizliğinde birkaç dakika yalnız kalmayı bir alışkanlık haline getiriyordu. Bu birkaç dakika ona geri kalan günü taşıyacak gücü veriyordu. Her sabah uyandığında ilk düşüncesi aynıydı. Bugün mü? Bugün mü çağrılacak? Bugün mü sorgulanacaktı? Ama gün geçiyor, hiçbir şey olmuyordu. Ve Nesrin yavaş yavaş bu bekleyişin kendi başına bir tür işkence olduğunu keşfetti. Belirsizlik kesin bir cezadan bile daha yorucuydu. Yine de günlerin akışı içinde küçük anlar buluyordu kendine. Sabah erken kalkıp kimse uyanmadan bahçedeki güllerin çiğ tanelerini izlemek gibi. Ya da akşam işleri bittiğinde kısa bir süre kendi odasının penceresinden sarayın üzerine çöken alacakaranlığı seyretmek gibi. Bir sabah kiler alanında genç bir hizmetlinin elinde taşıdığı bir tepsiyi düşürmek üzere olduğunu gördü. Kız yeniydi, belki 1 aylık. Ellerinde hala saraya alışamamışlığın tedirginliği vardı. Nesrin hiç düşünmeden ileri atıldı, tepsiyi tuttu, dengeyi sağladı. "Teşekkür ederim," dedi kız, yüzü kızarmış. "Ağır kaldırma, dengeni önce bul," dedi Nesrin, sesi yumuşaktı. "İlk aylarda herkes düşürür bir şeyler." "Sen de mi?" Nesrin gülümsedi. Gerçek bir gülümseme. Günlerdir ilk kez. "Ben bir sürahiyi kırdım. Tam Valide Sultan'ın önünde." Kız güldü. Kısa ama içten bir kahkaha. Nesrin ona yardım etti. Tepsiyi birlikte taşıdılar. Kilerin serin karanlığında birkaç adım. Duvarlardan nem kokusu geliyordu. Uzaktan taze ekmek kokusu karışıyordu buna. Bu küçük an Nesrin'in günlerdir ilk kez kendini sadece bir sır taşıyıcısı değil, bir insan gibi hissettiği andı. Dışarı çıktıklarında avlunun öte tarafından uzak bir davul sesi geldi yine. Hafif ve düzenli. Sefer hazırlıkları devam ediyordu. Sarayın gündelik ritmine sessizce karışarak. Nesrin sesi dinledi ama bu kez korkmadı. Sadece zamanın akmaya devam ettiğini hatırladı. Ve bir şekilde bu hatırlama bile bir çeşit huzurdu. Kararının sonucu ne olursa olsun hayat kendi yoluna devam ediyordu. Genç kız yanından ayrılırken bir kez daha döndü. "Adın neydi?" diye sordu. "Nesrin." "Teşekkürler Nesrin Kalfa." Nesrin başını salladı ve yürüdü. Bileziği bileğinde hafifçe sallanarak. Bu kısa an, geçmesi gereken bir fırtınanın ortasında ona nefes alacak kadar yer açmıştı. O gün öğleden sonra genç kızı bir kez daha gördü. Bu sefer bir grup diğer yeni hizmetliyle birlikte, bahçede ders alırken. Büyük bir kalfa onlara sarayın protokolünü öğretiyordu. Kız Nesrin'i fark edince küçük bir gülümseme gönderdi. Hızlı ve gizli, kimse görmesin diye. Nesrin de aynısını yaptı. Geri gülümsedi. Bu küçük dayanışma kelimelere dökülmeden ikisi arasında sessiz bir bağ kurmuştu bile. Akşam olduğunda Nesrin kendi kendine günün nasıl geçtiğini düşündü. Korku hala oradaydı, arka planda, hiç gitmemişti. Ama bu kısa nefes, bu küçük insanlık anları onu tamamen yutmasına izin vermemişti. Belki de, diye düşündü, hayatta kalmanın sırrı buydu. En karanlık günlerde bile küçük ışıkları bulmak ve onlara tutunmak. Yatağına uzanmadan önce penceresini araladı. Gecenin serin havasının odaya dolmasına izin verdi. Uzaktan sarayın bahçesinden bir bülbülün sesi geldi. Israrlı ve güzel. Nesrin bu sesi dinlerken kendi kendine yarının bugünden daha iyi olacağına dair küçük bir umut besledi. Belki naif bir umuttu bu ama şu an ona ihtiyacı vardı. O akşam Hürrem onu tekrar çağırdı. Sıradan bir işle ilgili, kumaş seçimi için.
Nesrin rahatlamıştı. Bu günlerdir en sıradan çağrıydı. O da her zamanki gibi ipek ve kadife kokuyordu. Masanın üzerinde çeşit çeşit kumaş top top serilmişti. Kırmızıdan laciverte, altın sarısından derin yeşile. Hürrem bunların arasında yaklaşan bir kutlama için doğru rengi arıyordu. Dikkatle her birini eline alıp ışığa tutarak. Hürrem kumaşları masaya seriyor, renkleri karşılaştırıyordu. Nesrin ona bir tepsi uzattı, kolunu biraz fazla ileri götürerek. Bilezik kolun hareketiyle kolun altından kaydı, açıkça göründü. Hürrem'in eli durdu. "Bu nedir?" diye sordu. Gözleri bileziğe sabitlenmişti. Nesrin'in kalbi bir an durdu. Sonra hızla çarpmaya başladı. "Bir bilezik sultanım, eski bir eşya." "Biliyorum bir bilezik olduğunu." Hürrem'in sesi sakindi ama gözleri sakin değildi. "Bunu nereden aldın?" O da birden küçülmüş gibiydi. Nesrin tepsiyi masaya bırakırken elinin hafifçe titrediğini fark etti ve bunu fark ettiğini, Hürrem'in de fark ettiğini gördü. Kandilin alevi bir hava akımıyla hafifçe titredi, gölgeleri duvarda oynattı. Bu küçük hareket bile o an Nesrin'e abartılı derecede önemli göründü. "Ailenden kalma sultanım," dedi Nesrin, sesini olabildiğince düz tutmaya çalışarak. "Annemden." Hürrem bileziğe uzandı. Dokunmadı ama yakından baktı. Gözleri üzerindeki ince çentiyi takip etti. "İlginç bir işçilik," dedi. "Sade ama özenli." "Basit bir kuyumcu işiydi sultanım, değerli değil." "Değerli olan her zaman altın değildir." Hürrem'in gözleri Nesrin'e döndü ve bu bakışta bir şey vardı. Bir soru daha, henüz sorulmamış bir soru. "Kardeşin var mı Nesrin?" Soru odanın havasını değiştirdi. Nesrin kelimeleri ağzında tarttı her birine cevap vermeden önce. "Sultanım?" "Basit bir soru sordum." Hürrem'in sesi hala sakindi ama artık bekliyordu. Nesrin'in zihni hızla çalıştı. Her seçeneği tarttı. Her birinin sonucunu tahmin etmeye çalıştı. Hepsi bir saniyeden az sürdü. Kalbi göğsünde küt küt atıyordu ama yüzünü hareketsiz tutmayı başardı. 15 yıllık saray deneyimi en azından bu konuda ona yardımcı oluyordu. Tam gerçek, tehlikeliydi. Tam yalan, eğer Hürrem daha sonra öğrenirse çok daha tehlikeli olurdu. "Bir erkek kardeşim vardı sultanım," dedi Nesrin sonunda, kelimeleri dikkatle seçerek. "Küçükken ayrıldık. Uzun zamandır haber almıyorum." Bu tam olarak yalan değildi. Ayrılmışlardı küçükken. Ama haber almıyorum kısmı bir haftadır her ay buluştukları gerçeğinin üzerine örtüyordu. Hürrem'in gözleri Nesrin'in yüzünde uzun bir an kaldı. Nesrin bu bakışın altında hareketsiz durdu. Nefesini kontrol etmeye çalışarak, yüzündeki her kası sakin tutmaya çalışarak. "Yazık," dedi Hürrem sonunda, gözlerini bileziğe geri çevirerek. "Aile bağları koptuklarında bile bir yerlerde devam eder." Nesrin'in içi bir an rahatladı. Sonra hemen gerildi. Çünkü Hürrem'in son cümlesi bir teselli değil, bir gözlem gibi geliyordu. Sanki Nesrin'in söylemediği bir şeyi zaten biliyor gibi. Hürrem'in parmakları bileziğin üzerinde bir an daha durdu. Sanki üzerindeki çentiyi ezberlemek istercesine. Sonra elini geri çekti, kumaşlara döndü. "Kumaşları seçtim sultanım," dedi Hürrem, konuyu kapatarak tekrar masaya döndü. "Kırmızı olanı ayır, diğerlerini kaldır." Nesrin işini yaptı. Elleri artık daha sakindi ama içi hala hızlı çarpıyordu. Kırmızı kumaşı katladı, diğerlerini bir kenara istifledi. Her hareketi bilinçli bir yavaşlıkla yaptı. Ellerinin meşgul olması zihnini biraz olsun sakinleştiriyordu. Odadan çıkarken Hürrem'in son bir kez ona baktığını hissetti. Sırtından, görmeden de bilebileceği bir bakışla. Koridora çıktığında Nesrin duvara yaslandı. Bir an gözlerini kapadı. İlk kez Hürrem'e karşı bilinçli olarak eksik bir gerçek söylemişti. Tam bir yalan değildi belki ama bir yalanın başlangıcıydı. Ve Nesrin biliyordu ki bir kez başladıktan sonra geri dönmek gittikçe zorlaşacaktı. Bileziği bileğinden çıkarmayı düşündü. Bir an, sadece bir an. Sonra vazgeçti. Onu saklamak, artık onu inkar etmekten daha zor bir seçimdi. Ama Nesrin nedenini tam olarak açıklayamadığı bir şekilde bunu yapmaya devam etmek istiyordu.
Kendi odasına döndüğünde kapıyı kapatır kapatmaz ellerinin titremeye başladığını fark etti. Oda boyunca bastırdığı gerilim artık kimse görmediğinde dışarı çıkmak istiyordu. Nesrin kendini yatağına attı. Yüzünü yastığa gömdü. Uzun bir süre öylece kaldı. Yalan söylemek sandığından çok daha yorucuydu. Her kelimeyi tartmak, her ifadeyi kontrol etmek insanı içten içe tüketiyordu. Sabiha ile karşılaşmaları artık tesadüf gibi görünmüyordu. Nesrin kilerin önünden geçerken onu gördü. Koridorun sonunda hiçbir işi yokmuş gibi duruyordu. Ama gözleri Nesrin'i takip ediyordu. Nesrin son günlerde Sabiha'nın hareketlerinde bir düzen fark etmeye başlamıştı. Sabahları kiler yolunda, öğleden sonraları harem koridorunda, akşamları sofra yakınında. Sanki Sabiha Nesrin'in günlük rotasını ezberlemiş, her noktada bir kez karşılaşacak şekilde kendi rotasını ayarlamıştı. Bu fark ediş Nesrin'i daha da tedirgin etti. Tesadüf değildi bu, planlıydı. "Bugün de mi yorgunsun?" diye sordu Sabiha yaklaşırken. Sesi nazikti ama Nesrin artık bu nezaketin altındaki şeyi tanıyordu. "İyiyim," dedi Nesrin yürümeye devam ederek. Sabiha yanına ayak uydurdu. "Sultanımla çok vakit geçiriyorsun son zamanlarda." "İşim bu." "Elbette." Sabiha'nın sesi hafif, neredeyse şakacıydı. Ama gözleri değildi. "Sadece dikkatimi çekti. Eskiden bu kadar sık çağrılmazdın." Nesrin durdu, Sabiha'ya döndü. "Bir şey mi demek istiyorsun?" Bir an iki kadın birbirine baktı. Sözcüklerin altındaki gerçek konuşma sessizce geçti aralarında. Sabiha ilk gözünü kaçıran oldu. "Hayır," dedi gülümseyerek. "Sadece merak ediyorum, hepsi bu." Sabiha'nın gülümsemesi bir an genişledi. Neredeyse samimi görünecek kadar. "Biliyorsun, ben de bir zamanlar senin gibi görünmez olmak isterdim. Ama sonra fark ettim ki görünmezlik bir kalkan değil, bir tuzak. Kimse seni korumaz. Çünkü kimse seni görmez." Bu sözler Nesrin'in kulağında garip bir şekilde çınladı. Bir uyarı mıydı yoksa bir tehdit mi ayırt edemedi. Uzaklaşırken Nesrin, Sabiha'nın adımlarının her zamankinden yavaş olduğunu fark etti. Sanki geriye bakmak için bir bahane arıyormuş gibi. Nesrin arkasına bakmadı ama ensesinde o bakışı hissetti uzun bir süre. Odasına döndüğünde kapıyı kapattı ve düşündü. Sabiha ne biliyordu? Belki hiçbir şey, sadece bir sezgiydi. Belki de daha fazlası. Nesrin, Sabiha ile ilk tanıştıkları günü hatırladı. Yıllar önce, Sabiha henüz saraya yeni gelmiş bir kızken. O zamanlar Nesrin ona yardım etmişti. Sarayın kurallarını öğretmişti. Hatta bir keresinde Sabiha'nın bir hatasını örtbas etmesine yardımcı olmuştu. Şimdi bu geçmiş yakınlık garip bir ironiye dönüşmüştü. Bir zamanlar koruduğu kişi, şimdi onun en büyük tehdidi olabilirdi. Nesrin artık sarayda iki çift göz olduğunu biliyordu, kendi gözleri dışında. Hürrem'in hala tam olarak neyi bildiği belirsiz gözleri ve Sabiha'nın henüz hiçbir şey bilmeyen ama öğrenmeye kararlı gözleri. Yorgunluk bir anda iki katına çıktı. Akşam yemeğinde hizmetlilerin ortak sofrasında Nesrin Sabiha'nın masasına göz ucuyla baktı. Sabiha diğer kalfalarla gülüşüyor, sıradan bir akşam geçiriyormuş gibi görünüyordu. Ama arada bir gözleri Nesrin'in tarafına kayıyordu. Hızlı ve dikkatli. Sonra hemen geri dönüyordu. Nesrin yemeğini yerken her lokmanın tadını neredeyse hiç almadı. Zihni Sabiha'nın ne bildiğini ve ne yapacağını tahmin etmeye çalışmakla meşguldü. O gece uyumadan önce Nesrin kendine bir soru sordu. Sabiha'nın peşinde bıraktığı iz neydi? Bir bakış, bir tereddüt, bir yalan mı? Hangisi olursa olsun, Nesrin artık biliyordu ki dikkatli olmak yetmeyecekti. Artık her hareketinin bir bedeli olduğunu kabul etmesi gerekiyordu. Ertesi sabah saray farklı bir sesle uyandı. Nesrin gözlerini açtığında ilk anda bu farklı sesin ne olduğunu anlayamadı. Sonra fark etti. Sarayın nabzı değişmişti. Daha hızlı, daha gergin atıyordu. Hızla giyindi, saçını topladı, günlük işlerine başlamadan önce dışarı çıktı. Nesrin dış avluya çıktığında atların şaha kalkma sesini,
Demir zırhların şıngırtısını, komutların bağırılışını duydu. Sefer hazırlığı artık fısıltı değildi. Sarayın en görünür köşelerine kadar taşmıştı. Bir görevli elinde bir liste avludan hızla geçti. "Divan 3 gün sonra toplanacak," diye duyurdu. Kimseye özel değil, duyan herkese. "Padişahımızın emriyle." 3 gün. Nesrin bu sayıyı içinde tuttu, tarttı. 3 gün sonra sarayın büyükleri bir araya gelecek, sefer görevlendirmeleri netleşecekti. Ve o gün herkesin merak ettiği soru cevaplanacaktı. Hangi şehzade öne çıkacak, hangisi geride kalacaktı? Nesrin avlunun kenarındaki taş duvara yaslandı. Güneşin ilk ışıklarını yüzünde hissetti. Bir an için tüm gerginliği bir kenara bıraktı. Sadece güneşin sıcaklığını, taşın soğukluğunu, uzaktan gelen asker seslerini dinledi. Bu 3 gün ona ne getirecekti bilmiyordu. Ama artık beklemekten başka yapabileceği bir şey olmadığını biliyordu. Kararını çoktan vermişti. Sonucu artık kendi elinde değildi. Bir hizmetli yanından geçti. Elinde taze pişmiş ekmekle kokusu havayı doldurdu. Nesrin derin bir nefes aldı. Sarayın hayatı büyük kararların gölgesinde bile küçük anlarla devam ediyordu. Ekmek pişiyor, atlar eğitiliyor, çocuklar bir yerlerde gülüyordu belki. Nesrin bu 3 günü elinden geldiğince sakin geçirmeye karar verdi. Fırtınanın öncesindeki bu sessizlik belki de ona verilen son armağandı. Gün boyunca sarayın her köşesinde hazırlıklar hızlandı. Katipler ellerinde defterlerle sancak listelerini kontrol ettiler. Muhafızlar törenlerde kullanılacak zırhları parlattılar. Aşçıbaşı divan gününün büyük ziyafeti için mutfakta 3 kat daha fazla hizmetli çalıştırdı. Nesrin bu telaşın ortasında kendi sakinliğini korumaya çalıştı. Her ne kadar içi hiç sakin olmasa da. Öğleden sonra kısa bir molada harem bahçesine gitti. Güllerin arasında birkaç dakika oturdu. Arıların vızıltısını dinledi. Güneşin yapraklar arasından süzülen ışığını izledi. Bu küçük anlar ona büyük kararların dışında bir dünyanın hala var olduğunu hatırlatıyordu. Bahçıvan yakınlarda çalışıyordu. Toprağı kazıyor, yeni fideler dikiyordu. Nesrin onu izledi. Ellerinin toprakla nasıl da rahat bir şekilde çalıştığını gördü. "Bu fideler ne zaman çiçek açar?" diye sordu merakla. "Gelecek bahar," dedi bahçıvan başını kaldırmadan. "Sabır ister Kalfa Hanım. Her şey kendi vaktinde olur." Bu basit cümle Nesrin'in kulağında garip bir şekilde yankılandı. Her şey kendi vaktinde olur. Belki de, düşündü, kendi kaderi de kendi vaktinde ortaya çıkacaktı. Ne erken ne geç. Uzaktan bir kez daha davul sesi geldi. Bu kez daha yakın, daha net. Nesrin gözlerini kapadı ve saydı. 3 gün. Zaman artık geri saymaya başlamıştı ve Nesrin bu geri sayımın sonunu tahmin etmekten vazgeçti. Tahmin etmek, beklemeyi daha da ağırlaştırıyordu. İzin gününe 2 gün vardı ama Nesrin, İlyas'a haber ulaştırmanın bir yolunu bulmak istedi. Sadece kısa bir işaret, sarayın dışına çıkacak biriyle gönderilecek birkaç kelime. "Dikkatli ol, divan yakın." Gece boyunca bu kararı tarttı. Bir yandan Hürrem'in "kimseye söyleme" uyarısı hala kulaklarındaydı. Bu kısa mesaj bile teknik olarak o uyarıyı çiğnemek anlamına gelebilirdi. Öte yandan kardeşini habersiz bırakmak ona karşı bir başka türden ihanet gibi geliyordu. Nesrin sonunda orta bir yol buldu. Hiçbir isim vermeyecek, hiçbir ayrıntı açıklamayacak, sadece bir uyarı gönderecekti. Bu, diye düşündü kendi kendine, bir sır açıklamak değildi. Bir kardeşin diğerini korumaya çalışmasıydı. Akşamüstü sarayın dış kapısına yakın bir yerde ekmek almaya giden yaşlı bir kadına yaklaştı. Bu kadın ara sıra dışarıya çıkan, güvenilir bilinen birkaç hizmetliden biriydi. "Şehir tarafına gidiyor musun?" diye sordu Nesrin, sesini olabildiğince sıradan tutarak. "Pazara, evet. Neden?" Nesrin cebinden küçük bir kağıt parçası çıkardı. Üzerinde yalnızca birkaç kelime vardı, imzasız. "Onu bir tanıdığa götürür müsün? Kervan yolunun kenarındaki handa sorarsan bulunur." Yaşlı kadın kağıdı aldı, meraklı bir bakış attı ama soru sormadı. Sarayda soru sormamak, hayatta kalmanın bir yoluydu. Yaşlı kadın kağıdı bohçasının içine koydu, güvenli bir şekilde sakladı. Nesrin ona bir de küçük bir bahşiş uzattı, minnetini göstermek için. Yaşlı kadın gülümsedi, dişsiz ama sıcak bir gülümsemeyle. "Merak etme kızım," dedi. "Ben yıllardır bu yolu kullanırım. Kimse beni sorgulamaz." Nesrin bu güvenceyle biraz rahatladı ama tam olarak değil. Risk ne kadar küçük görünürse görünsün,
hala bir riskti. Nesrin bunu yaparken gölgede duran birini fark etmedi. Sabiha, sütunların arasından bu kısa alışverişi baştan sona izledi. Elindeki tepsiyi bir kenara bıraktı. Gözlerini kısarak Nesrin'in yaşlı kadına ne uzattığını anlamaya çalıştı. Uzaktan net göremedi ama gördüğü kadarı yeterliydi. Nesrin sarayın dışına gizlice bir şey gönderiyordu. Sabiha hiçbir şey söylemedi, kımıldamadı. Sadece izledi. Nesrin uzaklaşana kadar, yaşlı kadın kapıdan çıkana kadar. Sonra kendi kendine sessizce gülümsedi. Bu gülümseme sıcak değildi. Nesrin o akşam kağıdı gönderdiğine biraz pişman oldu. Belki de gereksiz bir risk almıştı. Ama İlyas'ı düşününce bu riski almaya değer olduğuna kendini ikna etti. Bilmiyordu ki o kısa alışveriş artık başka bir çift göz tarafından kayıt altına alınmıştı. Ve o gözler sabırla doğru anı bekleyecekti. Sabiha o gece uzun süre uyuyamadı. Gördüğü şeyi nasıl kullanacağını düşündü. Dikkatlice, bir satranç oyuncusu gibi. Hemen Hürrem'e koşmak aceleci bir hareket olurdu. Belki de yanlış bir yorum yapmış olabilirdi. Belki de Nesrin gerçekten sadece bir tanıdığa mesaj gönderiyordu. Ama içindeki his bunun daha fazlası olduğunu söylüyordu. Sabiha sabırlı olmaya karar verdi. Doğru anı bekleyecek ve o an geldiğinde elindeki bilgiyi en iyi şekilde kullanacaktı. İlyas, kız kardeşinin kağıdını 2 gün sonra aldı. Hanın sahibi eliyle tek bir cümle, "Dikkatli ol, divan yakın." Kağıdı okuyup katladı, cebine koydu. Kimseye göstermedi. Ama içindeki huzursuzluk büyüdü. Kız kardeşi hiçbir zaman böyle bir mesaj göndermemişti, hiç. Bu kısalık, bu aceleci ton ona bir şeylerin sarayda ters gittiğini söylüyordu. Kampın çadırları arasında yürürken İlyas etrafındaki askerlerin yüzlerini inceledi. Hepsi kendi işleriyle meşgul görünüyordu. Ama İlyas aralarında dolaşan gerilimi hissedebiliyordu. Neredeyse elle tutulur bir şeydi bu. Kampta hava zaten gergindi. Şehzade Mustafa'nın adamları son günlerde daha sessiz, daha dikkatliydi. Herkes divan gününün ne getireceğini bilmeden kendi hesabını yapıyordu. İlyas, kampta geçirdiği yıllarda bu tür gerginlikleri tanımayı öğrenmişti. Bir sabah herkesin sesi biraz daha alçak olurdu. Bir akşam herkesin adımları biraz daha hızlı. Bu küçük değişiklikler büyük fırtınaların habercisiydi. Tıpkı denizcilerin rüzgarın yönünden fırtınayı sezmesi gibi. Ve bu sabah kampın havası İlyas'ın daha önce hiç hissetmediği kadar gergindi. İlyas akşam vakti Mahidevran Sultan'ın çadırına yakın bir yerde nöbet tutarken içeriden alçak sesli bir konuşma duydu. Mahidevran'ın sesiydi. Bir danışmanla konuşuyordu. "Sarayda bir şeyler dönüyor," diyordu Mahidevran. "Hissediyorum. Hürrem sessiz kaldığında en tehlikelisidir. Elimizde kanıt yok sultanım. Kanıt beklersek geç kalırız." Mahidevran'ın sesi kırılgandı. İlyas'ın daha önce hiç duymadığı bir kırılganlık. "Oğlumun her hareketi izleniyor. Her sözü tartılıyor. Ben bir anneyim. Sadece bunu istiyorum. Oğlumun yaşamasını. Ama bu sarayda bunu istemek bile bir suç sayılıyor." Sessizlik oldu. Uzun bir sessizlik. İlyas çadırın dışında hareketsiz durdu. Nefesini tuttu. Rüzgar çadır bezini hafifçe dalgalandırdı. Uzaktan bir atın huzursuz kişnemesi duyuldu. Kamp geceleri bile tam olarak sessizleşmiyordu. "Divan gününe kadar dikkatli olun," dedi Mahidevran sonunda, sesi tekrar sertleşerek. "Kimseye güvenmeyin. Sarayda dostu düşmandan ayırmak artık imkansız." İlyas o gece kendi çadırına dönerken Mahidevran'ın sözlerini düşündü. Bir anne oğlunu korumak için elinden geleni yapıyordu. Tıpkı kendi annesinin bir zamanlar onu ve kız kardeşini korumaya çalıştığı gibi. Ve bir başka anne sarayın öbür ucunda kendi oğulları için belki de aynı çaresizlikle savaşıyordu. İlyas kız kardeşinin kağıdını tekrar çıkardı, ay ışığında okudu. "Dikkatli ol, divan yakın." Bu kadar az kelimeyle bu kadar çok şey söylenebiliyordu. Neden hiç haber göndermemişti bunca zamandır diye düşündü İlyas. Her ay buluşuyorlardı ama Nesrin arada bir mesaj bile göndermezdi hiçbir zaman. Şimdi aniden bu aciliyet neden? İlyas bileğindeki bileziğe dokundu. Kız kardeşini düşündü. Onun sarayda, kendisinin bu kampta aynı gerilemin 2 farklı yüzünde nasıl yaşadıklarını düşündü. İkisi de aynı korkuyu taşıyordu, farklı isimlerle. Onun korkusu Mustafa'nın adıydı. Nesrin'in korkusu belki de hiç söylemediği bir şeydi.
Uzakta bir baykuş öttü, tıpkı sarayda olduğu gibi. İlyas gökyüzüne baktı. Aynı yıldızların kız kardeşinin de üzerinde parladığını düşündü ve bir an için aradaki mesafe biraz küçüldü. Ama sabah geldiğinde mesafe yine oradaydı, aynı, değişmeden. Ve divan gününe artık sadece bir gün kalmıştı. Sabiha, 2 gündür taşıdığı bilgiyi artık taşıyamayacağını hissettiğinde Hürrem'in huzuruna çıktı. Ne söylediğini Nesrin bilmiyordu. O an orada değildi. Ama sonuçlarını çok geçmeden hissetti. O sabah her şey her zamanki gibi başlamıştı. Nesrin her sabahki işlerini yapmış, kimseyle fazla konuşmamış, sarayın normal ritmine karışmıştı. Hiçbir şey o güne kadar olan günlerden farklı görünmüyordu. Ta ki nöbetçi kadının yüzündeki ifadeyi görene kadar. Öğleden sonra nöbetçi kadın onu buldu. "Seni istiyor," dedi aynı cümle. Ama bu kez sesinde başka bir şey vardı. Bir aciliyet. Nesrin Hürrem'in odasına girdiğinde havanın değiştiğini hemen anladı. Kandiller her zamankinden az yanıyordu ve Hürrem pencerenin önünde değil, masasının arkasında dimdik oturuyordu. "Otur," dedi Hürrem. Sesi ilk günkü kadar keskindi. Belki daha da keskin. Nesrin oturdu. "Sana bir soru sordum birkaç gün önce," dedi Hürrem gözlerini Nesrin'den ayırmadan. "Kardeşin var mı diye sordum. Bana bir cevap verdin. Şimdi o cevabı bir daha vermeni istiyorum." Nesrin'in içi buz kesti. "Sultanım, ben..." "Dikkatli düşün," diye kesti Hürrem. Sesi hala sakin ama artık hiç yumuşak değildi. "Çünkü bir daha soracağım. Ve bu sefer yanlış cevap hem senin hem benim için çok daha pahalıya mal olacak." O da küçülmüştü. Ya da Nesrin öyle hissediyordu. Nefesi sıkışmıştı. Elleri masanın kenarını sıkıca tutuyordu, bilmeden. "Şehzade Mustafa'nın kampında biri var mı? Sana yakın biri." Nesrin bir an her şeyi inkar etmeyi düşündü. Ama Hürrem'in gözlerindeki kesinlik zaten cevabı bildiğini gösteriyordu. Bu bir soru değil, son bir fırsattı. "Evet sultanım," dedi Nesrin. Sesi zar zor duyulur bir fısıltıya dönüşerek. "Kardeşim, İlyas, Şehzade Mustafa'nın hizmetinde." Hürrem'in yüzünde hiçbir şey değişmedi ama sessizliği herhangi bir öfkeden daha ağırdı. "Ne zamandır biliyordun bunu?" diye sordu Hürrem. Sesi hala kontrollü. "Görevi sana verdiğimde zaten biliyor muydun kimin efendisi olduğunu?" "Biliyordum sultanım. Görevi aldığım andan itibaren." "Ve bana hiç söylemedin." "Söyleyemedim." Nesrin'in sesi titriyordu. "Söylediğimde beni bu görevden alacağınızı, belki de başka bir şey yapacağınızı düşündüm. Kardeşimi düşündüm." Hürrem'in gözlerinde bir şey parladı. Öfke değil ama ona yakın bir şey. Belki hayal kırıklığı. "Ve bu yüzden," dedi Hürrem, her kelimeyi tek tek yerleştirerek, "haberi taşımadın." Bu bir soru değildi. Nesrin cevap vermek yerine başını eğdi. Bu en açık itiraftı. Sözlerden daha net. Uzun bir sessizlik oldu. Nesrin gözlerini kaldırmaya cesaret edemedi. Hürrem'in her hareketini, her nefesini bekledi. Gelecek olan öfkeyi, cezayı, her ne olacaksa. Odadaki kandil bir hava akımıyla titredi. Alevi bir an küçüldü, sonra tekrar büyüdü. Bu küçük dalgalanma bile o an Nesrin'e sonsuz uzunlukta bir bekleyiş gibi geldi. Ama hiçbir şey gelmedi. Sadece Hürrem'in sesi, alçak ve tehlikeli derecede sakin. "Çık, şimdilik." Nesrin ayağa kalktı. Bacakları zar zor onu taşıyordu. Kapıya doğru yürürken Hürrem'in son bir cümlesi arkasından geldi. Bıçak gibi keskin. "15 yıl," dedi Hürrem. "15 yılın bir yalanla bitmesine izin verdin." Nesrin koridora çıktığında duvara yaslandı. Nefes almak için mücadele etti. Yıllardır inşa ettiği güven o odada birkaç cümleyle çökmüştü. "Şimdilik," dedi Hürrem. Sadece bu tek kelime. Nesrin bu kelimenin ardından ne geleceğini bilmeden kollarını göğsüne sardı ve öylece kaldı. Koridorun soğuk taşına yaslanmış uzun bir süre. Sorgudan sonraki sabah Nesrin gözlerini açtığında önce nerede olduğunu unuttu. Sonra her şey birden geri geldi, tek bir ağırlıkla. Kalktı, yüzünü soğuk suyla yıkadı, saçını her zamanki gibi topladı. Alışkanlık bazen korkudan daha güçlüydü.
Eller ne yapacağını biliyorsa zihin biraz daha rahat nefes alabiliyordu. Günlük işlerine döndü ama elleri kendi işlerini yapmıyordu sanki. Bir kaseyi 2 kez doldurdu farkına varmadan. Bir mesajı yanlış kalfaya götürdü. Sonra fark edip geri aldı. Kısaca özür diledi. Kimse bu küçük hataları fazla önemsemedi. Sarayda herkesin kendi telaşı vardı bugünlerde ve bir hizmetlinin dalgınlığı kimsenin dikkatini çekecek kadar büyük bir olay değildi. Koridorlarda her zamankinden daha fazla katip de hizmetli koşuşturuyordu. Divan hazırlıkları artık sarayın her köşesine yayılmıştı. Nesrin bu telaşın içinde kendi küçüklüğünü bir kez daha hissetti. Büyük bir sarayın, büyük bir kararının önünde kendi bekleyişi, kimsenin fark etmeyeceği kadar sessiz kalacaktı. Sabiha ile kilerin önünde beklenmedik bir şekilde karşılaştı. Nesrin bu karşılaşmadan çekindi ama Sabiha'nın yüzünde beklediği zafer ifadesi yoktu. Onun yerine garip bir tereddüt vardı. "Duydum ki sultanım seni odasına çağırmış," dedi Sabiha. Sesi her zamanki keskinliğini kaybetmiş. "Uzun sürmüş." "Uzun sürdü," dedi Nesrin başka bir şey eklemeden. Sabiha bir an bir şey daha söyleyecekmiş gibi durdu, sonra vazgeçti. Elindeki tepsiyi düzeltti ve yürüdü arkasına bakmadan. Nesrin bu kısa duraksamanın ne anlama geldiğini çözemedi. Belki Sabiha da kendi payına düşecek sonucu bilmediği için temkinli davranıyordu. Belki de ilk kez kendi yaptığının ağırlığını hissediyordu. Öğleye doğru büyük divan salonunun önünden geçerken kapının aralığından birkaç katibin alçak sesle konuştuğunu duydu. "Şehzade Mustafa'nın sancağı bu sefer küçülecekmiş," diyordu biri. "Kimse resmi olarak söylemiyor ama herkes biliyor." Diğeri sesini daha da alçalttı. "Valide Sultan'ın parmağı olduğunu söylüyorlar." Nesrin adımlarını yavaşlatmadan geçti ama kelimeler peşinden geldi, kulaklarında uzun süre çınladı. Kendi taşımadığı haberin başka yollardan yavaş yavaş aynı sonuca doğru ilerlediğini görmek hem garip bir rahatlama hem yeni bir suçluluk getirdi içine. Belki de kararının hiçbir şeyi değiştirmediğini, yalnızca kendi vicdanını kurtardığını düşündü bir an. Sonra bu düşünceyi de bir kenara bıraktı. Şimdi bunun üzerine düşünmenin vakti değildi. Öğleden sonra kilerde genç hizmetli kız onu buldu, elinde bir demet kuru naneyle. "Bunu sana getirdim," dedi biraz utangaç. "Midem bulandığında annem bana yapardı, çayını atarsın diye." Nesrin bu küçük jesti aldı, elinde tuttu, boğazı düğümlendi. Kız bir şey sormadı, sadece kısa bir gülümseme bıraktı ve gitti. Belki Nesrin'in yüzündeki değişikliği fark etmişti, belki de sadece nazikti. Hangisi olursa olsun, bu küçük hareket Nesrin'e günlerdir ilk kez tam olarak yalnız olmadığını hissettirdi. Akşam olduğunda Nesrin odasına çekildi, kapıyı kapattı ama kilitlemedi. Kilitlemenin artık bir anlamı yoktu, saklayacağı hiçbir şey kalmamıştı. Mumu yaktı, bileziğe dokundu. Uzun uzun parmağıyla üzerindeki ince çentiyi yokladı. Kaçabilirdi diye düşündü bir an. Sarayın dışına, belki kervan yoluna, belki başka bir şehre. Ama bu düşünce aklına gelir gelmez kendi ağırlığıyla çöktü. Kaçmak İlyas'ı da tehlikeye atardı ve kendi vicdanını hiçbir yerde bırakamazdı. Nesrin kalmaya karar verdi. Ne olacaksa burada kendi adıyla karşılayacaktı. Hürrem'i düşündü uzun uzun. 15 yıl boyunca tanıdığı bir kadın ama bugün birkaç saatlik bir sessizlikle bu kadar yabancı görünebiliyordu. Belki de diye düşündü Nesrin, güç sahibi olmanın bedeli buydu. En yakınındakiler bile seni asla tam olarak okuyamazdı. Pencereyi araladı, gecenin serin havasını içine çekti. Uzaktan sarayın öbür ucundan bir kapı sesi geldi. Hafif ve tanıdık. Gece nöbetçilerinin değişim vaktiydi. Nesrin bu sesi dinledi ve kendi kendine bir şey daha ekledi. Ne kadar sürerse sürsün, bu bekleyişin sonunda en azından kendi kararının arkasında durabilecekti. 2 gün boyunca Hürrem onu çağırmadı. 2 gün boyunca Nesrin her ayak sesinde irkildi. Her kapı vuruşunda nefesini tuttu. Bu 2 gün Nesrin'in hayatındaki en uzun günler gibi geçti. Görevlerini yaptı ama zihni sürekli başka yerdeydi. Bir kaseyi 2 kez doldurdu. Bir mesajı yanlış kişiye götürdü. Sonra fark edip düzeltti. Kimse bu küçük hataları önemsemedi. Herkesin kendi telaşı vardı zaten. Ama Nesrin kendi içindeki dağılmayı hissetti ve bu ona ne kadar kırılgan bir denge üzerinde durduğunu hatırlattı. Sarayda hazırlıklar hızlanmıştı. Divan günü ertesi sabaha kalmıştı artık
ve herkes kendi telaşına dalmıştı. Kimse Nesrin'in yüzündeki gerginliği fark etmedi ya da fark edip görmezden geldi. Sarayda herkesin kendi korkuları vardı bugünlerde. Üçüncü gün akşam vakti nöbetçi kadın yine geldi. Seni istiyor. Bu sefer Nesrin'in içinde korku değil, garip bir kararlılık vardı. Ne olacaksa olsundu. Belirsizlik beklemekten daha ağırdı. Yürürken adımlarını bilinçli olarak sağlam attı. Omuzlarını dik tuttu. Ne olursa olsun en azından korkak görünmeyecekti. Hürrem'in odasına girdiğinde Hürrem yine masanın arkasındaydı. Ama bu kez önünde bir kağıt vardı. Üzerinde bir şeyler yazılı. Nesrin oturmasını beklemeden konuştu. "Sana bir şans veriyorum," dedi Hürrem. "Anlat. Neden yaptın?" Nesrin bir an sessiz kaldı. Sonra günlerdir içinde biriktirdiği her şeyi tek seferde dışarı bıraktı. "Kardeşimle küçük yaşta ayrıldık sultanım. Anne babamızı kaybettiğimizde. O kampa gitti, ben saraya geldim. Yıllardır ayda bir kez görüşüyoruz. Sadece ayda bir kez. Bu haberi taşısaydım, kardeşimin efendisini zayıflatacaktım. Kendi elimle. Ve eğer bu kampta bir çöküşe yol açsaydı, kardeşim de bu çöküşün içinde olacaktı." Sesi titriyordu ama devam etti. "Sizi kandırmak istemedim sultanım. Sadece iki taraftan birini seçmek zorunda kaldım. Ve hangisini seçersem seçeyim, birini kaybedecektim." Hürrem uzun bir süre hiçbir şey söylemedi. Elindeki kağıdı dikkatlice katladı. "Sen benim en güvendiğim kadınlardan biriydin," dedi sonunda. Sesi hem sert hem yorgundu. "15 yıl boyunca senden hiçbir şey saklamadım. Ve sen bir defasında benden bir şey sakladın. Sadece bir defasında." "Biliyorum sultanım ve bunun bedelini ödemeye hazırım." "Bedel ödemek kolaydır," dedi Hürrem sesi alçalarak. "Zor olan bir daha güvenebilmek. Ben senin yerinde olsam ne yapardım biliyor musun? Aynısını. Belki de bu yüzden bu kadar kızgınım. Çünkü kendimi senin yerinde görebiliyorum ve bu beni rahatsız ediyor." Bu itiraf Nesrin'in beklemediği bir şeydi. Hürrem'in kendi zayıflığını, kendi insaniyetini bu kadar açık göstermesi ona hem bir umut hem yeni bir korku verdi. Umut çünkü belki anlaşılabilirdi. Korku çünkü Hürrem'in kendi çelişkileriyle boğuşan bir kadın olduğunu görmek onu daha da tahmin edilemez kılıyordu. Hürrem'in gözleri ilk kez bir şey gösterdi. Ne olduğunu Nesrin tam anlayamadı. Öfke değildi ama tam olarak bağışlama da değildi. Belki ikisinin arasında bir yerdeydi. "Bedeli ne olacak henüz bilmiyorum," dedi Hürrem. "Divan yarın toplanacak. Benim de kendi hesaplarım var, kendi kararlarım. Şimdi git ve yarına kadar hiç kimseyle konuşma. Kimseyle." Nesrin başını eğdi, çıkmak için döndü. Nesrin durdu, dönmedi. "Kardeşinin adı neydi?" Nesrin'in kalbi bir an durdu. "İlyas sultanım." Hürrem hiçbir şey söylemedi. Nesrin odadan çıkarken bu ismin Hürrem'in zihninde nasıl bir yer bulacağını bilmiyordu. Bir tehdit olarak mı yoksa sadece bir gerçek olarak mı? Nesrin o geceyi hiç uyumadan geçirdi. Yatağında dönüp durdu. Gözlerini karanlığa dikti. Her ses için kulak kabarttı. Sarayın gece nöbetçilerinin uzak adımları, bir kapının hafif gıcırtısı, hepsi o gece ona yeni bir tehdit gibi geldi. Sabah olduğunda gözleri şişmiş, elleri soğuk, Hürrem'in çağrısını bekledi. Ama çağrı gelmedi. Öğlene kadar, ikindiye kadar, akşama kadar. Bu bekleyiş sorgudan daha zordu. Öğle vakti kısa bir süreliğine bahçeye çıktı. Güllerin arasında yürüdü. Ama hiçbirinin kokusunu, hiçbirinin rengini fark etmedi. Zihni tekrar tekrar aynı soruya dönüyordu. Hürrem ne düşünüyordu? Bir ceza mı hazırlıyordu, yoksa unutmayı mı seçmişti? İkisi arasındaki belirsizlik Nesrin'i fiziksel bir ağırlık gibi eziyordu. İkindi vakti Sabiha ile karşılaştı koridorda, kısa bir an. Sabiha bu kez hiçbir şey söylemedi. Sadece geçti gözlerini kaçırarak. Bu sessizlik bile Nesrin için bir tür işaretti. Belki Sabiha da kendi payına düşen sonucu bekliyordu. Akşam vakti sonunda çağrıldı. Hürrem'in odasına girdiğinde, Hürrem her zamanki gibi kumaşlarla, kağıtlarla meşguldü. Sanki hiçbir şey olmamış gibi. "Yarın divan var," dedi Hürrem başını kaldırmadan. "Hazırlıkları kontrol et. Salon süslemesi, sofra düzeni, hepsi senin
Duydun beni. Hürrem'in sesi ne kızgın ne yumuşaktı. Düz, sıradan, sanki geçen gün hiç yaşanmamış gibi. Ben... Nesrin'in sesi titredi. Beni cezalandırmayacak mısınız sultanım? Hürrem ilk kez başını kaldırdı. Gözlerini Nesrin'e dikti. O bakışta hiçbir şey okunmuyordu. Ne öfke, ne bağışlama, ne şefkat. Sadece bir sessizlik, derin ve ölçülü. "Git," dedi Hürrem. "İşini yap." Nesrin başka bir şey söylemeden eğildi ve çıktı. Koridorda kendi kendine bu tepkiyi anlamlandırmaya çalıştı. Bu bir bağışlama mıydı? Yoksa daha büyük bir cezanın öncesindeki sakinlik miydi? Yürürken kendi adımlarının sesini dinledi. Taş zemin üzerinde yankılanan o tanıdık sesi. 15 yıldır bu koridorlarda yürüyordu ama bugün her adım ona farklı geliyordu. Sanki zemin bile altında biraz daha az sağlam hissediliyordu. Günün geri kalanında Nesrin kendine verilen görevi yerine getirdi. Salonu hazırladı, sofrayı düzenledi. Her hareketinde bir gerginlik taşıyarak. Sabiha uzaktan onu izledi ama bu kez yaklaşmadı. Belki o da Hürrem'in ne yapacağını bilmediği için temkinli davranıyordu. Diğer hizmetliler Nesrin'in etrafında her zamanki gibi çalışıyorlardı, hiçbir şeyden habersiz. Genç kız kilerde tanıştığı kız bir ara yanına geldi. Kısa bir selam verdi, gülümsedi. Nesrin bu masumiyeti görünce bir an kendi yükünün ne kadar ağır olduğunu daha net hissetti. Bu genç kız için sarayın en büyük derdi belki bir tepsiyi düşürmemekti. Nesrin içinse her şey hayatının gidişatını belirleyebilecek bir ölçekteydi. Akşam ezanı okunurken Nesrin salonun penceresinden dışarı baktı. Günün son ışıklarının sarayın taşlarını altın rengine boyadığını izledi. Bu güzellik garip bir şekilde onu rahatlattı. Dünya kendi kaderi ne olursa olsun güzel kalmaya devam edecekti. Akşam işini bitirdiğinde Nesrin boş salonda bir an durdu, etrafına baktı. Yarın burada sarayın büyükleri toplanacak, kararlar verilecekti. Ve o kararların arasında belki kendi kaderi de vardı. Bileziğe dokundu, gözlerini kapadı. Hürrem'in yüzü zihninde hala okunamaz haldeydi. Belki de, diye düşündü Nesrin, bazı yüzler asla tam olarak okunamazdı. En yakın olduğun insanların bile. Yatağına uzandığında uyku yine gelmedi. Ama bu kez korkusunun yanında garip bir sükûnet de vardı. Ne olacaksa yarın olacaktı. Bekleyecekti. Sabah saray, Nesrin'in daha önce hiç görmediği bir hızla hareket ediyordu. Hizmetliler koridorlarda koşuşturuyor, muhafızlar kapılarda sıra alıyor, katipler ellerinde kağıt destesiyle bir odadan diğerine geçiyordu. Divan salonu önceki akşam Nesrin'in hazırladığı haliyle artık sarayın kalbi olmuştu. Herkesin gözü oraya çevrilmişti. Nesrin kendi görevlerini yaparken her fırsatta göz ucuyla etrafı taradı. Ne aradığını tam bilmeden. Belki bir işaret, belki Hürrem'in yüzünde bir ipucu, belki de sadece kendi kaderinin bir habercisi. Sabiha sabahın erken saatinde ona yaklaştı. Ama bu kez tavrı farklıydı, daha temkinli, neredeyse çekingen. "Duydum ki sultanım seni cezalandırmamış," dedi. Sesinde eskisi kadar keskinlik yoktu. "Henüz bir şey bilmiyorum," dedi Nesrin kısaca. Sabiha bir an ona baktı, sonra başını salladı ve uzaklaştı, hiçbir şey daha eklemeden. Nesrin bu değişimi anlamlandırmaya çalıştı. Sabiha belki de Hürrem'in tepkisinin belirsizliğinden kendisi de tedirgin olmuştu. Kimse sarayda Hürrem'in gerçekte ne düşündüğünü tam olarak bilmiyordu. Bu belirsizlik garip bir şekilde sarayın genelinde hissediliyordu o gün. Herkes kendi payına düşen sonucu bekliyordu. Kimi bir terfi, kimi bir görevlendirme, kimi sadece işlerinin devam etmesi. Nesrin bu ortak bekleyişin içinde kendi payının ne kadar farklı ve ne kadar ağır olduğunu düşündü. Öğleye doğru resmi bir duyuru yapıldı. Padişah Hazretleri ve Divan-ı Hümayun bugün ikindi vaktinde toplanacaktır. Sefer-i Hümayun görevlendirmeleri bu toplantıda ilan edilecektir. Nesrin bu duyuruyu duyduğunda elindeki tepsiyi az kalsın düşürüyordu. İkindi vakti. Sadece birkaç saat kalmıştı. Bileziğine bir kez daha taktı.
Bu sefer sıkıca, kararlılıkla. Ne olursa olsun bu bileziği taşımaya devam edecekti. Bu artık bir gizli değil, açık bir seçimdi. Nesrin salonun hazırlıklarını son bir kez kontrol ederken uzaktan Hürrem'in sesini duydu. Bir başka hizmetliye emir veriyordu. Ses her zamanki gibiydi. Sakin, otoriter. Hiçbir şey dışarıdan bakan bir göze Hürrem'in içinde ne taşıdığını göstermiyordu. Salon o gün olağanüstü bir ihtişamla donatılmıştı. Duvarlara asılan kadife perdeler, masaların üzerine serilen işlemeli örtüler, her köşeye yerleştirilen gümüş şamdanlar, hepsi sarayın gücünü ve zenginliğini göstermek için özenle seçilmişti. Nesrin bu ihtişamın ortasında kendi küçüklüğünü hissetti. Büyük kararlar, büyük salonlarda, büyük insanlar tarafından alınıyordu ve o, bu büyüklüğün sadece bir hizmetçisiydi. Yine de biliyordu ki bu büyük kararların içinde kendi küçük kararının da bir payı vardı. Nesrin salonun kapısında bir an durdu. Gözlerini kapadı ve kardeşini düşündü. Şu anda İlyas da kampın bir yerinde aynı haberi bekliyor olmalıydı. İkisi de farklı yerlerde, aynı belirsizliğin içinde. İkindi vakti yaklaşıyordu ve Nesrin artık ne olacağını görmekten başka bir seçeneği olmadığını biliyordu. İkindi vakti geldiğinde Nesrin salonun dışında diğer hizmetlilerle birlikte bekledi. Kapılar kapandı. Muhafızlar dışarıda sıraya girdi ve sarayın en büyük adamları içeride imparatorluğun geleceğini şekillendiren kararları konuşmaya başladılar. Nesrin kapının diğer tarafından alçak sesli konuşmaların yankısını duyabiliyordu ama kelimeleri seçemiyordu. Sadece tonlamalar, bazen sert, bazen sakin, bir denizin dalgaları gibi yükselip alçalıyordu. Saatler geçti. Güneş gökyüzünde yavaşça alçaldı. Salonun pencerelerinden içeri giren ışık, altın renkten turuncuya, turuncudan mora döndü. Nesrin bekleyen diğer hizmetlilerle birlikte ayakta durmaktan yorulmuş ama kımıldamaya cesaret edemeden kapının önünde kaldı. Sonunda kapılar açıldı. Sarayın büyükleri birer birer yorgun ama kararlı yüzlerle çıktılar. Kimse çıkarken hiçbir şey söylemedi. Protokol buydu. Kararlar önce padişaha, sonra resmi kanallara, ancak ondan sonra halka duyurulurdu. Divan toplandı. Kapıları kapadı ve saatler süren bir sessizlikten sonra dağıldı. Sonuçları o akşam sarayın koridorlarında fısıltı fısıltı yayıldı. Sefer görevlendirmeleri ilan edilmişti ama kesin son sözler henüz halka açıklanmamıştı. Yalnızca en yakın çevrede konuşuluyordu. Nesrin o gece hiçbir şey öğrenemedi. Yalnızca beklemesi gerektiğini öğrendi. 2 gün sonra beklenmedik bir izin Nesrin'e verildi. Kimse tam açıklamadı nedenini. Nesrin bunu bir fırsat bildi ve doğruca şehrin kenarındaki kervansaraya gitti. İlyas'ın haberini alma umuduyla. Yol boyunca atının üzerinde değil de kendi ayaklarıyla yürürken Nesrin şehrin gündelik hayatını izledi. Pazarcılar, çocuklar, su taşıyan kadınlar. Bu sıradan hayat sarayın içindeki gerilimden o kadar uzaktı ki Nesrin bir an başka bir hayatı, sarayın dışında bir hayatı hayal etti. Ama bu hayal çabucak dağıldı. Onun hayatı artık sarayla ve sarayın içindeki her kararla sıkı sıkıya bağlıydı. Kervansarayın kapısına yaklaşırken atların kişnemesini, tüccarların pazarlık seslerini duydu. Bu tanıdık gürültü ona her zamanki buluşma yerine geldiğini hatırlattı. Ama bugün hiçbir şey her zamanki gibi değildi. İlyas oradaydı. Onu bekliyormuş gibi görünüyordu. Belki de günlerdir bekliyordu. Kız kardeşini görünce ayağa kalktı. Yüzünde hem rahatlama hem endişe vardı. "Ne oluyor sarayda?" diye sordu hiç vakit kaybetmeden. Kampta herkes tedirgin. Divan sonrası hiçbir şey açık değil. Nesrin kardeşinin karşısına oturdu. Ellerini birbirine kenetledi. Artık kaçamayacağı bir an gelmişti. "Sana bir şey söylemem gerekiyor," dedi sesi titrek ama kararlı. "Ve bunu duyunca bana kızabilirsin ama söylemem lazım." İlyas'ın yüzü ciddileşti. "Söyle." Nesrin günlerdir içinde taşıdığı her şeyi yavaşça, kelime kelime dışarı çıkardı. Hürrem'in ona verdiği görevi, taşıması gereken haberi, kardeşinin efendisini zayıflatacağını bildiği o haberi,
ve son anda kapının önünde onu taşımamaya karar verdiğini. "Seni korumak istedim," dedi Nesrin sesi kırılarak. "Ama bunu yaparken sultanıma karşı geldim ve şimdi ne olacağını bilmiyorum. Belki her şeyimi kaybedeceğim. Ama sana zarar vermektense bunu göze aldım." İlyas uzun bir süre hiçbir şey söylemedi. Yüzünde Nesrin'in beklediği öfke yoktu. Onun yerine derin bir şaşkınlık ve ardından yavaşça bir suçluluk belirdi. "Bunu benim için mi yaptın?" dedi sonunda. Soru değil, bir kabullenişti bu. "Yıllardır seni bu kadar riske sokan ben oldum. Farkında bile değildim." "Sen bir şey yapmadın İlyas. Seçtiğim kampı sen seçmedin. Ben de saraydaki hizmeti seçmedim. İkimiz de sadece verildiğimiz yerde hayatta kalmaya çalıştık. Ama şimdi benim yüzümden her şeyini riske attın." "Hayır." Nesrin kardeşinin elini tuttu sıkıca. "Kendi kararımı verdim. Kimsenin yüzünden değil. Senin için verdim, evet. Ama bu benim seçimimdi. Senin suçun değil." İlyas kız kardeşinin elini sıktı. Gözlerinde yaş vardı ama düşmedi. "Keşke bana daha önce söyleseydin. Belki bir şey yapabilirdim." "Ne yapabilirdin ki? Sen de aynı kampta, aynı tehlikedesin. İkimiz de birbirimizi koruyamayacak kadar güçsüzüz İlyas. Sadece birbirimize sahip çıkabiliriz. Hepsi bu." Kervansarayın avlusunda öğle güneşi ikisinin üzerine sıcak bir ışık düşürüyordu. Bir tüccar yakınlarda yükünü indiriyordu. Atının nal sesleri taş zemine yankılanıyordu. Bu sıradan gürültü, ikisinin arasındaki ağır konuşmayla garip bir tezat oluşturuyordu. Uzun bir sessizlik oldu aralarında. Ama bu sessizlik ağır değildi. İlk kez günlerdir ikisi arasında hiçbir şey saklı değildi. İlyas kervansarayın sahibinden bir tas su istedi. Kız kardeşine uzattı. "İç," dedi sesi hala titrek. "Yüzün bembeyaz olmuş." Nesrin suyu içti. Elleri hafifçe titriyordu. İlyas onu izledi, kendi çaresizliğiyle boğuşarak. Bir asker olarak savaşta ne yapması gerektiğini bilirdi. Ama kız kardeşinin sarayda yaşadığı bu görülmez savaşta elinden hiçbir şey gelmiyordu. "Sana bir söz vermek istiyorum," dedi İlyas sonunda. "Eğer bir gün senin de benim yardımına ihtiyacın olursa, ne pahasına olursa olsun geleceğim. Bunu unutma." Nesrin gülümsedi. Hüzünlü ama gerçek bir gülümseme. "Biliyorum İlyas. Her zaman biliyordum." "Sultanım seni cezalandırırsa," dedi İlyas sonunda, sesi alçak. "Ben ne yapabilirim?" "Hiçbir şey yapma. Kendine dikkat et. Kampında kal, sessiz kal. Ve eğer bir gün haber alamazsan..." Nesrin durdu, boğazı düğümlendi. "Eğer haber alamazsan, en azından bil ki seni seçtiğim için pişman değilim." İlyas, kız kardeşini kucakladı. İlk kez yıllardır bu kadar sıkı. İkisinin bileğindeki bilezikler kucaklaşmanın arasında birbirine değdi. Hafif bir ses çıkardı, neredeyse duyulmaz. Ayrılırken İlyas bir kez daha döndü. "Ne olursa olsun," dedi. Aynı eski cümle ama bu kez Nesrin içindeki gerçek ağırlığını tam olarak biliyordu. "Ne olursa olsun," diye tekrarladı Nesrin ve saraya doğru yürüdü. Kalbi hem daha hafif hem daha ağırdı aynı anda. Nesrin saraya döndüğünde sonunda gerçek haber onu bekliyordu. Kapıdan girer girmez havadaki değişimi hissetti. Hizmetliler daha alçak sesle konuşuyor, herkes birbirine anlamlı bakışlar atıyordu. Bir şey açıklanmıştı ve sarayın her köşesi bunu zaten biliyordu. Sefer görevlendirmeleri resmen ilan edilmişti. Padişah, ordunun büyük kısmını kendisi yönetecekti. Şehzadelerin konumları ise herkesin beklediği gibi net bir zafer ya da net bir kayıp şeklinde değil, daha incelikli bir dille açıklanmıştı. Selim, sınır bir sancağa, önemli ama merkeze yakın bir göreve atanmıştı. Bayezid, benzer şekilde ama biraz daha uzak bir bölgeye. Mustafa'nın adı ise ilanda beklenenden daha az yer kaplamıştı. Ona verilen görev önemsiz sayılmayacak ama merkezden gitgide uzaklaşan bir sınır sancağıydı. Önceki konumundan daha az itibarlı. Sarayda bu haberin anlamını
herkes kendi şekilde yorumladı. Bazıları bunu bir düşüş olarak okudu. Bazıları henüz erken olduğunu, bunun kesin bir sonuç olmadığını söyledi. Nesrin bu yorumların hiçbirine tam olarak inanmadı. Yalnızca bildiği şey kendi kararının bu büyük tablonun neresinde durduğunu asla tam olarak bilemeyeceğiydi. Sofra hazırlıkları sırasında Nesrin 2 yaşlı katibin fısıltısını duydu. Mahidevran Sultan'ın yüzü ilanın okunduğu an taş kesildi, dedi biri. Ama hiçbir şey söylemedi. Sadece başını eğdi ve çıktı. Bir anne için zor olmalı. Sarayda hiçbir şey kolay değil. Nesrin bu sözleri duyunca Mahidevran'ı düşündü. İlyas'ın anlattığı o gece çadırda duyduğu kırılgan sesi. Bir anne oğlunun konumunun küçüldüğünü öğrenmişti. Bu kendi kararının bir başka kadının hayatında yarattığı gerçek bir yankıydı. Nesrin bunu düşünürken ilk kez kendi seçiminin sonuçlarının yalnızca kendi hayatını değil, başkalarının hayatlarını da nasıl şekillendirdiğini tam olarak kavradı. Nesrin günün geri kalanında sarayın koridorlarında dolaşan haberleri dinlemeye devam etti. Her yeni ayrıntı tablonun biraz daha netleşmesini sağlıyordu. Bazıları Mustafa'nın konumunun aslında beklenildiği kadar kötü olmadığını söylüyordu. Bazıları bunun sadece bir başlangıç olduğunu, asıl kararın daha sonra geleceğini iddia ediyordu. Nesrin bu çelişkili yorumların arasında kendi payına düşen gerçeği bulmaya çalıştı ama başaramadı. Akşam Hürrem onu bir kez daha çağırdı. Bu son çağrı öncekilerden farklı bir sessizlikle geldi. Nöbetçi kadın bile bu kez hiçbir şey söylemedi. Sadece başıyla işaret etti. Hürrem'in odasına girdiğinde Hürrem pencerenin önünde duruyordu. İlk günkü gibi sırtı kapıya dönük. Ama bu kez duruşunda bir yorgunluk vardı. Günlerdir taşınan bir yükün izleri. "Otur," dedi Hürrem dönmeden. Nesrin oturdu. Uzun bir sessizlik oldu. Hürrem sonunda döndü, yüzü kandil ışığında yarı aydınlıktı. "Divanda ne konuşulduğunu bilmek istiyor musun?" diye sordu. "İsterim sultanım ama sormaya hakkım olmadığını biliyorum." Hürrem'in dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. İlk kez günlerdir. "Hakların konusunda bu kadar dikkatli olman, seni bu kadar tehlikeli yapan şeylerden biri." Nesrin başını eğdi, ne diyeceğini bilemeden. "Sana bir şey söyleyeceğim," dedi Hürrem masaya doğru yürüyerek. "Ve bunu bir daha tekrarlamayacağım. O yüzden dinle." Elini masaya koydu, parmakları hafifçe ahşabı yokladı. "Sana verdiğim görev bir sınav değildi sadece. Gerçek bir ihtiyaçtı. O haberin taşınması gerekiyordu ve senin gibi kimsenin şüphelenmeyeceği biri gerekiyordu bunun için." "Anlıyorum sultanım." "Hayır, anlamıyorsun." Hürrem'in sesi sertleşti ama kızgınlıktan değil, bir ısrar vardı içinde. "Çünkü aynı zamanda seni sınadım da. İkisi birbirini dışlamaz. Sana güvenmek istedim ve güvenimin ne kadar sağlam olduğunu da bilmek istedim. Sen bu ikisini ayıramıyorsun çünkü ben de ayıramıyorum." Nesrin bu itirafın ağırlığını hissetti. Hürrem'in kendisi bile kendi niyetinin tam olarak ne olduğundan emin değildi. "Sabiha'yı da mı sınadınız sultanım?" diye sordu Nesrin cesaretini toplayarak. Hürrem'in gözleri kısıldı ama cevap verdi. "Sabiha bana geldiğinde kendi çıkarını düşünüyordu, seni değil. Bunu." Anlamak zor değildi. "Senin sessizliğin onun konuşmasından daha değerliydi benim için Nesrin. Bunu unutma." Bu sözler Nesrin'i şaşırttı. Sabiha'nın davranışının Hürrem'in gözünde kendisininkinden daha az değerli görülmesi garip bir şekilde içini rahatlattı. "Beni cezalandıracak mısınız?" diye sordu Nesrin. Sesi zar zor duyuluyordu. Hürrem uzun bir süre cevap vermedi. Pencereye döndü, dışarıya baktı. Sarayın gece ışıklarına. Nesrin bu sessizlikte kendi kalp atışlarını sayabildiğini hissetti. Her saniye bir öncekinden daha uzun geliyordu. "Seni sınamadım sanma," dedi sonunda. Sesi yumuşamıştı ama hala ağırlıklıydı. "Ama seni sevmediğimi de sanma." Bu cümle Nesrin'in içinde iki farklı yönde birden yankılandı. Bir yanı bunu bir bağışlama olarak duydu. Diğer yanı bunun asla tam bir bağışlama olmayacağını, çünkü Hürrem'in kendisinin de asla tam bir cevap veremediğini anladı. "Görevine devam edeceksin," dedi Hürrem konuyu kapatarak. "Ama bir daha benden hiçbir şey saklamayacaksın. Ne kardeşin ne başka biri, hiç kimse için."
Söz veriyorum sultanım. Söz vermek kolaydır. Hürrem ona son bir kez baktı. Gözlerinde artık ne öfke ne şüphe vardı. Sadece bir çeşit yorgun anlayış. Tutmak zordur ama senden bunu bekliyorum. Nesrin ayağa kalktı, eğildi, çıkmaya hazırlandı. Kapıya vardığında Hürrem'in son sözü arkasından geldi. Yumuşak ama kesin. "Kardeşin için endişelenme," dedi Hürrem. "Sınır sancağı, kafes değil. Yaşayacak alanı var. Bunu senin için böyle bıraktım." Nesrin döndü, gözlerinde yaş vardı. Tutmaya çalıştı ama tutamadı. "Teşekkür ederim sultanım." Hürrem cevap vermedi. Sadece başını salladı, tekrar pencereye döndü. Konuşma bitmişti. Nesrin koridora çıktığında uzun süredir ilk kez derin bir nefes aldı. Her şey çözülmemişti. Hürrem'le arasındaki güven eskisi gibi olmayacaktı belki bir daha hiç. Ama bir şey netleşmişti. Hayatta kalmıştı. Kardeşi de hayatta kalmıştı. Ve bu ummadığı kadar büyük bir armağandı. Haftalar geçti. Saray, sefer hazırlıklarının ardından yavaşça eski ritmine döndü. Şehzadeler birer birer kendi sancaklarına doğru yola çıktılar. Her ayrılış sarayda küçük bir boşluk bırakarak. Mustafa'nın ayrılışı sarayın konuştuğu son olaylardan biri oldu birkaç gün. Sonra saray her zaman yaptığı gibi yeni konulara geçti. Nesrin, Mustafa'nın kervanının saraydan ayrıldığı sabah uzaktan izledi. Atların ve askerlerin tozlu yolda küçülüp gözden kaybolmasını. Bu görüntü ona hayatın ne kadar kırılgan ve ne kadar sürekli olduğunu aynı anda hissettirdi. Büyük kararlar, büyük kervanlar, büyük kaderler, hepsi sonunda bir yol boyunca yürüyüp gidiyordu, kimse durduramadan. Nesrin o günlerde eski görevlerine döndü ama artık aynı kadın değildi. Hürrem'le arasındaki ilişki dışarıdan bakınca değişmemiş gibi görünüyordu. Nesrin hala ona en yakın hizmetlilerden biriydi. Hala önemli işler ona emanet ediliyordu. Ama ikisi de biliyordu ki aralarında artık görünmeyen bir çizgi vardı. Ne tam güven ne tam güvensizlik. İkisinin ortasında bir yer. Sabiha ile aralarındaki gerilim de yavaşça farklı bir şekle büründü. Açık bir düşmanlık değildi artık ama eski yakınlık da geri gelmedi. İki kadın sarayın koridorlarında karşılaştıklarında kısa ve resmi selamlar veriyor, birbirlerinin gözlerine fazla uzun bakmıyorlardı. Nesrin bunun belki de en güvenli mesafe olduğunu düşündü. Ne düşman ne dost. Sadece iki kadının aynı sarayda aynı kadına hizmet ederken bulduğu bir denge. İlyas'tan gelen mektuplar düzenli aralıklarla sarayın posta sistemi üzerinden ulaşmaya başlamıştı artık. Kaçak değil, açık, hiçbir şeyi saklamadan. Bu Nesrin için en büyük değişimlerden biriydi. Artık kardeşiyle olan bağını gizlemek zorunda değildi. Hürrem bu mektupların gelişine hiçbir zaman itiraz etmedi. Hatta bir keresinde kendi eliyle Nesrin'e bir mektubu uzatmıştı, hafif bir gülümsemeyle. Bir sabah harem bahçesinde Nesrin yalnız yürürken Hürrem'i orada buldu. Bir gül fidanının önünde elinde bir makasla kuru dalları buduyor. "Otur," dedi Hürrem, işaret ederek yakındaki bir taş banka. Nesrin oturdu. Uzun bir süre ikisi de konuşmadı. Hürrem işine devam etti, dikkatle, her dalı tek tek inceleyerek. Nesrin onu izledi. Bu sıradan hareketin içinde bir huzur buldu. Sabah güneşi bahçenin üzerine yumuşak bir ışık düşürüyordu. Güllerin renklerini daha da canlı gösteriyordu. Kırmızı, pembe, beyaz, hepsi sanki hiçbir büyük dram yaşanmamış gibi kayıtsızca güzeldi. "Kardeşinden haber var mı?" diye sordu Hürrem sonunda, gözlerini gülden ayırmadan. "Bir mektup geldi geçen hafta sultanım. İyi durumda, yeni sancağına yerleşiyor." Hürrem başını salladı, memnun görünüyordu ya da Nesrin öyle yorumladı. "Güzel." Bir kuru dal daha kesildi, yere düştü. Hürrem elini durdurdu, Nesrin'e döndü. "Sana bir şey soracağım," dedi ve bu sefer gerçek cevabını istiyorum. "Eğer aynı seçimle bir daha karşılaşsan, yine aynısını mı yapardın?" Nesrin bu soruyu bekliyordu. Aylardır, bilinçli ya da bilinçsiz. Cevabı uzun zamandır biliyordu. "Evet sultanım," dedi. Sesi sakin ve kesindi. "Yine aynısını yapardım. Size olan sadakatim bitmedi, bitmeyecek. Ama kardeşime olan sadakatim de bitmez. İkisini birden taşımak zorundaysam taşırım.
Bunun bedelini de öderim gerekirse. Hürrem ona uzun uzun baktı. Bu cevabın ağırlığını tartıyormuş gibi. Rüzgar bahçedeki gül yapraklarını hafifçe salladı. İkisinin arasındaki sessizliği bir an daha uzattı. Sonra beklenmedik bir şekilde hafifçe gülümsedi. "İşte bu yüzden sana güveniyorum," dedi. "Sana kolay itaat eden biri olduğu için değil, kendi vicdanı olan biri olduğun için. İtaat satın alınabilir, vicdan satın alınamaz." Nesrin bu sözlerin karşısında ne diyeceğini bilemedi. Sadece başını eğdi, minnekle. Hürrem işine geri döndü. Son bir kuru dalı daha kesti. "Git artık," dedi. Sesi yumuşamıştı. "Bugünlük bu kadar yeter." Nesrin ayağa kalktı ama gitmeden önce cesaretini toplayıp bir şey daha sordu. "Sultanım, bir şey sorabilir miyim?" Hürrem başıyla onayladı. "Beni gerçekten sınadınız mı, yoksa gerçekten güvendiniz mi? Hala bilmiyorum." Hürrem Bir an duraksadı. Sonra gülün bir dalını nazikçe eğdi. "İkisi aynı şey olamaz mı sence?" dedi. "Belki de güvenmek bir çeşit sınamaktır her zaman ve sınamak bir çeşit güvenmek." Bu cevap Nesrin'i tam olarak tatmin etmedi. Ama belki de, diye düşündü, hiçbir cevap tam olarak tatmin etmeyecekti. Bazı sorular cevaplarından çok taşıdıkları ağırlıkla anlam kazanırdı. Nesrin bahçeden çıkarken bileziğine baktı. Güneş ışığında hafifçe parlıyordu. Onu hiç çıkarmamıştı o günden beri. Ne saklamak için ne de göstermek için. Sadece taşımak için. İki sadakatinde aynı bileğin üzerinde yan yana durabileceğini artık biliyordu. Bahçe kapısında bir kez daha döndü, Hürrem'e baktı. Hala güllerin arasında kendi düşünceleriyle baş başa kuru dalları buduyordu. Nesrin bu kadının kendi hayatında tanıdığı en karmaşık insan olduğunu düşündü. Ne tam iyi, ne tam kötü, ne tam güvenilir, ne tam tehlikeli. Sadece kendi güç ve sevgi dengesini kendi şartlarında kurmaya çalışan bir insan. Belki de, düşündü Nesrin, herkes sonunda buydu. Akşam kendi odasına döndüğünde Nesrin pencerenin önünde durdu. Sarayın üzerine çöken alacakaranlığı izledi. Bir zamanlar bu saray ona sadece görev ve sessizlik öğretmişti. Şimdi ona başka bir şey de öğretmişti. Bazen doğru olanı yapmak, en kolay yolu seçmemek anlamına gelirdi. Ve bazen iki sadakat arasında kalmak, ikisinden birini seçmek değil, ikisini birden tüm ağırlığıyla taşımayı öğrenmek demekti. Nesrin pencereyi kapadı, kandili söndürdü. Yarın yeni bir gün olacaktı. Sarayın her zamanki gibi sessiz ve meşgul günlerinden biri. Ama Nesrin artık biliyordu ki, en sessiz görünen kadınların bile taşıdıkları kararlarla en büyük tarihleri şekillendirebileceğini. Kimse bunu asla bilmeyecekti. Kayıtlara geçmeyecekti. Hiçbir defterde adı anılmayacaktı. Ama Nesrin kendi vicdanında bu geceyi hep taşıyacaktı. Bileğindeki bilezik kadar sessiz ve bileğindeki bilezik kadar gerçek. Ay sarayın üzerine yükseldiğinde Nesrin hala penceresinin önünde duruyordu. Kandili söndürmüş ama uyumamıştı. Odası gündüzün sıcaklığından arta kalan hafif bir ılıklık taşıyordu. Ama pencereden giren gece havası yavaş yavaş bu ılıklığı serinliğe çeviriyordu. Dışarıda harem bahçesinin gülleri gündüzün sıcağından sonra gecenin serinliğinde yavaşça kapanıyordu. Nesrin bu kapanışı çocukluğundan beri tanıdığı bir şey gibi izledi. Her gece aynı çiçekler, aynı sessiz ritimle güne veda ederdi. Uzaktan, çok uzaktan bir ezan sesi geldi. Alçak ve dingin. Nesrin gözlerini kapadı, bu sesi içine çekti. 15 yıl önce henüz küçük bir kızken annesinin yanında aynı sesi dinlediğini hatırladı. O zamanlar dünyası bu kadar büyük ve bu kadar tehlikeli değildi. Şimdi dünyası hem daha büyük hem daha ağırdı. Ama Nesrin bu ağırlığı artık bir yük olarak taşımıyordu. Taşıması gereken bir şey olarak taşıyordu. Ve bu ikisi arasında fark ettiği kadarıyla büyük bir ayrım vardı. Elini kaldırdı, bileziğe baktı. Ay ışığında donuk bir parıltı vardı üzerinde. Parmağıyla üzerindeki ince çentiyi yokladı. Tıpkı çocukluğunda yaptığı gibi. Tıpkı annesinin onu ilk taktığı günden beri yaptığı gibi. Bir bilezik. Sadece bir bilezik. Ama Nesrin artık biliyordu ki,
bazı küçük şeyler en büyük kararların içinde saklanabiliyordu. Kimse fark etmeden, kimse sormadan. Sarayın uzak bir köşesinden bir kapı sesi geldi. Hafif ve tanıdık. Gece nöbetçilerinin değişim vaktiydi. Nesrin bu sesi dinledi. Sarayın kendi ritmini, kendi nefesini duydu. Bu saray onun için hem bir hapis hem bir yuva olmuştu. Hem bir tehlike hem bir güvenlik. İkisi tıpkı Hürrem'in sözleri gibi birbirini dışlamıyordu. Aklına yastığının altında sakladığı küçük kutu geldi. İlyas'ın ona verdiği kurutulmuş kayısılarla dolu kutu. Kalktı, kutuyu çıkardı, kapağını açtı. Kayısılar artık kurumuş, sertleşmişti ama Nesrin onları atmamıştı. Atmayacaktı da. Bazı şeyler değerini kaybetmiş gibi görünse de taşıdıkları anlamla hala değerliydi. Kutuyu tekrar yastığının altına koyarken sarayın en uzak minaresinden gece bekçisinin sesi duyuldu. Saati bildiren eski bir gelenek. Vakit gece yarısı. Her şey yolunda. Nesrin bu sesi çocukluğundan beri binlerce kez duymuştu. Ama bu gece ilk kez kelimelerin gerçek ağırlığını hissetti. Her şey yolunda. Belki de, düşündü, tam olarak yolunda değildi her şey. Ama en azından ayakta kalabilecek kadar sağlamdı. Nesrin düşüncelerinde bir kez daha o güne döndü. Kapının önünde durduğu, ne sağa ne sola yürümediği güne. O an, hayatının en yalnız anı olmuştu belki. Ama şimdi geriye dönüp baktığında o yalnızlığın içinde bir tür güç de bulduğunu görüyordu. Kendi vicdanıyla baş başa kalmanın gücü. İlyas'ı düşündü. Şimdi yeni sancağında, belki de aynı ayın altında, belki de uykuya dalmadan önce kız kardeşini düşünüyordu. Aralarındaki mesafe hala oradaydı. Hiç kapanmamıştı. Belki hiç kapanmayacaktı. Ama artık aralarında bir sır yoktu ve bu Nesrin için mesafeden daha önemliydi. Hürrem'i düşündü. Bahçede gül fidanının önünde elinde makasla. O kadının içinde ne kadar çok şey taşıdığını artık biraz daha iyi anlıyordu. Bir valide olmanın, bir sultan olmanın, bir kadın olmanın hepsinin aynı anda, hiç ayrılmadan bir arada yaşaması gerektiğini. Belki de, diye düşündü Nesrin, herkes bir şekilde birden fazla sadakati aynı anda taşıyordu. Hürrem hem oğullarına hem kendi iktidarına. Mahidevran hem oğluna hem kendi onuruna. İlyas hem efendisine hem kız kardeşine. Ve Nesrin hem Hürrem'e hem kendi kanına. Belki de bu sarayda yaşamanın ya da sadece yaşamanın gerçek anlamıydı. Hiçbir sadakatin tek başına, saf ve bölünmemiş kalamayacağı bir dünyada elden geldiğince dürüst kalmaya çalışmak. Genç kızı düşündü. Kilerde tanıştığı, adını hala hatırladığı kızı. Belki bir gün o kız da kendi sadakat sınavlarıyla karşılaşacaktı. Kendi seçimlerini yapmak zorunda kalacaktı. Nesrin o güne kadar elinden geldiğince ona yol gösterebileceğini düşündü. Kendi öğrendiği dersleri belki bir başkasına aktarabilirdi. Sabiha'yı da düşündü, garip bir şefkatle. Sabiha'nın davranışları doğru değildi belki. Ama Nesrin onun da kendi çaresizliğiyle, kendi görünürlük arayışıyla boğuştuğunu biliyordu. Sarayda herkes bir şekilde kendi hayatta kalma yolunu buluyordu. Kimi sessizlikle, kimi gözlemle, kimi hesapla. Nesrin, bu farklı yolların hiçbirinin tam olarak doğru ya da yanlış olmadığını, sadece farklı olduğunu düşündü. Mahidevran'ı düşündü son olarak. Hiç tanımadığı ama İlyas'ın anlattıklarından tanıdığını hissettiği o kadını. Bir anne, oğlunu korumak için elinden geleni yapan bir anne. Nesrin'in kendi annesi de bir zamanlar aynı şeyi yapmıştı kendi çocukları için. Belki de, düşündü Nesrin, tüm bu sarayın, tüm bu imparatorluğun altında yatan gerçek bu kadar basitti. Herkes bir şekilde sevdiklerini korumaya çalışıyordu. Elindeki araçlarla, bildiği yollarla. Nesrin son bir kez bahçeye baktı, gecenin derinleşen sessizliğine. Yarın yeni bir gün başlayacaktı. Sarayın her zamanki gibi meşgul ve sessiz günlerinden biri. Görevleri onu bekliyordu. Hürrem'in güveni, kırılgan ama hala ayakta, onu bekliyordu. Yatağına uzandı, gözlerini kapadı.
Bileziği çıkarmadı. Hiç çıkarmayacaktı. O artık sadece bir hatıra değildi. Taşıdığı her kararın, verdiği her sözün sessiz bir tanığıydı. Uykuya dalarken Nesrin'in son düşüncesi basitti. Neredeyse bir dua gibi. Yarın da, öbür günde, hangi seçimle karşılaşırsa karşılaşsın, kendi vicdanına sadık kalabilmesiydi. Başka hiçbir şey sonunda bu kadar önemli değildi. Eğer bu gece Nesrin'in hikayesi sana eşlik ettiyse, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Yorumlara beni hangi şehirden, hangi ülkeden, saat kaçta ve ne yaparken dinlediğini yazabilirsin. Şimdi gözlerin ağırlaştıysa, seni kanalın diğer Osmanlı hikayelerine bırakıyorum. İyi geceler.